Gemiye indiğimde garip bir şekilde uzaklaşmış buldum. Burun kıyı, kumun içinde gömülü olan ve en az 6 feet yukarı kaldırıldı ve kıç, sicin gücüyle parçalara ayrılıp diğerlerinden ayrıldı. Deniz, onu karıştırmaktan ayrıldıktan kısa süre sonra, sanki yukarı fırlatıldı ve devam etti bir taraf, ve kum, kıçının yanındaki o tarafta o kadar yükseğe fırlatıldı ki oysa önceden büyük bir su yeri vardı. Bu yüzden gelemiyordum, enkazın 4 mil içinde yüzmeden artık sessizce yürüyebiliyordum. Gelgit çıktığında ona kalkıyordu. İlk başta buna şaşırdım ama yakında bunun depremle yapılması gerektiğine karar verdi. Ve bu şiddetle gemi eskisinden daha fazla kırılmıştı, her gün kıyıya çok şey geliyordu ki deniz gevşetmişti ve rüzgarlar ile su yavaş yavaş doğru yuvarlandı. Toprak, bu, konumu kaldırma tasarımından tamamen düşüncelerimi dağıttı ve o gün, özellikle de kendimi çok meşgul ettim. Yapamayacağımı aramaya çalıştım, gemiye herhangi bir yol aç, ama bundan beklenecek bir şey olmadığını gördüm. Nazikti, geminin içi kumla tıkanmıştı. Ancak, benim gibi hiçbir şeyden umutsuzluk duymamayı öğrendim, her şeyi paramparça etmeye karar verdim. Gemiden çıkabileceğimi düşündüm, ondan alabileceğim her şeyin bunu yapacağına karar verdim, bana bir faydası olabilir. Mayıs 3. Testereğimle başladım ve bir kirişin bir parçasını kestim, üst kısmı veya çeyrek güverteyi bir arada tuttuğunu sanıyordum ve onu kesmiştim. Kenardan kumu olabildiğince iyi temizledim, hangisi en yüksekteydi, ama gelgit geldiğinde, bunun için pes etmek zorunda kaldım zaman. Mayıs 4. Balık tutmaya gittim ama yemeye cesaret ettiğim tek bir balık bile yakalayamadım. Oyunumdan bıktığa kadar, bırakmak istiyorum, bir genç Yunus. Kendime uzun bir ipi dizilmiştim ama kancamı yoktu, yine de yeterince balık yakalıyordum, ne kadar istersem yesem, hepsi ben güneşte kurutulmuş ve kuru yemiştir. Mayıs 5. Enkazda çalıştı, bir kiriş daha parçaladı ve güvertelerden 3 büyük köknar tahtası ayrıldı, onları bağladım ve sel gelgiti geldiğinde kıyıda yüzmek zorunda kaldılar. Mayıs 6. Kaza üzerinde çalıştı, ondan birkaç demir cıvata çıkardı ve diğer demir işleri de var. Çok çalıştım, eve çok yorgun döndüm ve vermeyi düşünüyordum. Mayıs 7. Tekrar enkaza gitti, çalışmak amacıyla değil, ama enkazın ağırlığının kendi kendini parçaladığını, kirişlerin kesildiğini fark etti, o geminin birkaç parçası gevşek görünüyordu ve ambarın içi ise o kadar açık ki içine bakabiliyordum, ama neredeyse su ve kumla doluydu. Mayıs 8. Enkaza gitti ve bir demir karga taşıdı. Güverte, artık su veya kumdan oldukça uzaktı. 2 tanesini açtım, tahtalar ve gelgitle birlikte onları da kıyıya çıkardılar. Demir kargayı içeride bıraktım, ertesi gün için enkaz. Mayıs 9. Enkaza gitti ve karga ile birlikte cesedin içine yol açtı. Enkazın bir kısmını hissetti ve birkaç fıçıyı hissetti, onları kargayla gevşetti, ama onları ayıramıyordu. Ayrıca bir İngiliz kurşun rulonu hissettim ve karıştırabiliyordum, ama çıkarmak için çok ağırdı. 10 ila 14 Mayıs, her gün enkazın yanına gitti ve çok sayıda ahşap parçaları, tahtalar ve 2 ya da 300 kilo demir. 15 Mayıs, 2 balta taşıdım, kesip kesemeyeceğimi denemek için bir baltanın kenarını yerleştirip onu diğer, ama suyun içinde yaklaşık 1,5 feet kadar yattığı için hiç çıkaramadım. Üfle, baltanı sür. 16 Mayıs, gece sert esmişti ve enkazın ortaya çıkması suyun gücüyle daha çok kırılmıştı, ama ormanda çok uzun kaldım, güvercin aldım, çünkü gelgit o gün enkaza gitmemi engelledi. 17 Mayıs, büyük bir havada enkazın bazı parçalarını kıyıya uçurduğunu gördüm. Mesafe, yaklaşık 2 mil uzaklıkta, ama ne olduklarını görmek için karar verdim ve buldum, kafanın bir parçasıydı ama elimden alacak kadar ağırdı. 24 Mayıs, bugüne kadar her gün enkazda çalıştım ve karga ile bazı şeyleri o kadar gevşettim ki, ilk akan gelgit birkaç fıçı dışarı süzüldü ve 2 denizci sandığı, ama kıyıdan esen rüzgar, o gün karaya sadece parçalar geldi, kereste ve içinde biraz Brezilya domuz eti bulunan bir hogshead, ama tuzlu su ve kum onu mahvetti. Bu işi her gün 15'ine kadar sürdürdüm. Haziran'da,
yemek almak için gereken zaman hariç, ki bunu her zaman ben ayarladım, bu işimin bu kısmı, gelgit yükseldiğinde hazır olabilmek için azaldığında ve bu zamana kadar kereste, tahta ve demir işçiliğim vardı, iyi bir tekne inşa edecek kadar, iyi bir tekne yapacak kadar ve ayrıca şu adreste birkaç kez ve birkaç parça halinde, yaklaşık 100 kiloluk kurşun levha. 16 Haziran, deniz kıyısına inerken büyük bir kaplumbağa ya da kaplumbağa. Bu ilk gördüğüm şeydi, ki görünüşe göre bu sadece benim talihsizliğimdi, yerin herhangi bir kusuru ya da kıtlığı yok, çünkü ben tesadüfen diğer tarafta olsaydım adanın tarafında, her gün yüzlerce tane olabilirdim, gördüğüm kadarıyla sonrasında, ama belki de onlar için yeterince paha ödemişti. 17 Haziran, kaplumbağayı pişirmeye çalıştım. Onun 300 eserinde buldum yumurta ve o zamanlar bana en lezzetli ve lezzetli olan ten etini veriyordu. Hayatımda hiç tatmadım, eti yok, sadece keçi ve kuş tadı yedim, çünkü bu korkunç yere indi. 18 Haziran, bütün gün yağmur yağdı ve ben içeride kaldım. Bunu düşündüm, yağmur soğuk hissettiriyordu ve ben bir şey üşüyordu, ki bunun olağan olmadığını biliyordum o enlemde. 19 Haziran, çok hasta ve titriyordu, sanki hava soğukmuş gibi. 20 Haziran, tüm gece dinlenmedi, kafamda şiddetli ağrılar ve ateşli. 21 Haziran, çok hasta, endişelerden neredeyse ölecek kadar korkmuştu, üzücü durumum, hasta olmak ve yardım almamak. İlk kez Tanrı'ya dua ettim, Hul açıklarındaki fırtınadan beri zaman geçti, ama ne söylediğimi ya da nedenini neredeyse hiç bilmiyordum, düşüncelerim her şey kafası karışmıştı. 22 Haziran, biraz daha iyi, ancak korkunç endişeler altında hastalık. 23 Haziran, yine çok kötü, soğuk ve titreyen, sonra şiddetli bir baş ağrısı. 24 Haziran, çok daha iyi. 25 Haziran, çok şiddetli bir nöbet beni 7 saat sürdürdü, soğuk fit ve sıcak, ardından hafif terler vardı. 26 Haziran, daha iyi ve yiyecek olmadığı için silahımı aldım ama kendimi çok zayıf buldum. Ancak bir dişi keçiyi öldürdüm ve bu da büyük zorluklarla eve götürdüm, biraz kızarttım ve yedim, haveçe pişirmiş olurdum ve biraz su suyu yaptım ama tenceresi yoktu. 27 Haziran, yine o kadar şiddetli bir ağrı var ki bütün gün yatakta yattım ve ne yedi ne de içti. Susuzluk yüzünden ölmeye hazırdım, ama o kadar zayıf ki yapmamıştım ayağa kalkacak ya da kendime su almak için güç. Tekrar Tanrı'ya dua ettim, ama başı dönüyordu ve olmadığımda o kadar cahildim ki bilmiyordum ne söyleyeceğim, sadece yatıp bağırdım, Tanrım, bana bak. Tanrım, acı bana. Tanrım, bana merhamet et. Sanırım 2 ya da 3 yıl başka bir şey yapmadım saatler, nöbet geçene kadar uyuyakaladım ve çok ilerleyen zamana kadar uyanmadım gece. Uyandığımda kendimi çok tazelenmiş ama zayıf ve aşırı buldum, susamış. Ancak evimde su olmadığı için yatmak zorunda kaldım. Sabah ve tekrar uyudum. Bu ikinci uykumda korkunç bir şey yaşadım, rüya, duvarımın dışında, yere oturduğumu sandım, depremden sonra fırtına estiğinde oturduğum ve bir adam gördüğüm yere büyük siyah bir buluttan parlak bir ateş aleviyle ve ışık üzerine toprak. Her yeri alev gibi parlaktı, ben de dayanabildim, ona doğru bak, yüzü tarif edilemez derecede korkunçtu, imkansızdı kelimeleri anlatmak için. Ayaklarıyla yere bastığında, düşündüm toprak, daha önce depremde olduğu gibi titredi ve tüm hava, endişeme göre, sanki ateş parıltılarıyla dolu gibiydi. Yere iner inmez bana doğru ilerledi, bir elinde uzun mızrak ya da silah var, beni öldürmek için ve bir ayaklanmaya geldiğinde bir mesafede, bana konuştu ya da çok korkunç bir ses duydum, bunun dehşetini ifade etmenin imkansız olduğunu. Söyleyebileceğim tek şey ben anlaşılan şuydu, tüm bu şeyleri görmek seni akıllanmadı, tövbe et, şimdi öleceksin, bu sözler üzerine kalktığını sandım, elindeki mızrak, beni öldürmek için. Bu anlatımı okuyacak kimse benim bunu yapabileceğimi beklemeyecek, bu korkunç vizyonda ruhumun dehşetini anlat. Yani, hatta oysa bu bir rüya olsa da, o dehşetleri bile rüyamda gördüm. Artık da öyle değil, uyandığımda zihnimde kalan izlenimi tarif etmek mümkündü,
ve bunun sadece bir rüya olduğunu fark etti. Ne yazık ki öyle oldu. İlahi bilgi yok. İyi talimatlarla aldığım şey babamın ardından 8 yıl boyunca kesintisiz bir dizi tarafından yoruldu. Denizcilik kötülüğü ve kimseyle sürekli sohbet, benim gibi, son dereceye kadar kötü ve küfürlü. Hatırlamıyorum ki tüm bu süre boyunca, birinin bazen bakmaya meyilli olduğunu düşünmüştü Tanrı'ya doğru yukarıya doğru ya da kendi yollarım üzerine bir düşünceye doğru içe, ama bir iyilik arzusu ya da kötülük vicdanı olmadan ruhun bazı aptallıkları beni tamamen bunalttı ve ben en sert, düşünmeden biriydim, sıradan denizcilerimiz arasında kötü bir yaratık olarak düşünülebilir, en az anlamlı, ya tehlikedeki Tanrı'dan korkmak ya da Tanrı'ya şükretmek. Kurtuluş. Hikayemin geçmişini anlatırken, bu daha kolay olacak eklemek isterim ki, tüm bu sıkıntılar içinde, bugün başıma geldi. Bunun el olduğunu hiç düşünmemiştim Tanrı'nın günahı için adil bir ceza olduğu ya da günahım için adil bir ceza olduğu ya da isyanlığım babama karşı davranışları, ya da şu anki büyük günahlarım, ya da kötü hayatımın genel seyrisi için bir ceza olarak. Ben Afrika'nın çöl kıyılarındaki umutsuz keşif gezisi, hiç yaşamadım bir düşünce ya da Tanrı'nın beni yönlendirmesini dilemek. Gitmeliyim ya da etrafımı saran tehlikeden beni korumak için, çünkü açgözlü yaratıklardan zalim vahşiler olarak. Ama ben sadece düşünmemiştim doğanın ilkelerinden doğan bir kaba gibi hareket eden bir tanrı ya da takdir tanrısı ve sadece sağduyunun dikteleriyle ve aslında pek de öyle değil. Ben Portekiz kaptanı tarafından denize teslim edilip alındı, iyi kullanıldı ve satıldı haklı ve onurlu bir şekilde, hem de hayırsever bir şekilde, en ufak bir şekilde düşüncelerimde minnettarlık vardı. Yine gemi enkazına döndüğümde, mahvoldum ve bu adada boğulma tehlikesi vardı, pişmanlıktan ya da ona bakmaktan en azından uzaktaydım bir yargı olarak. Sadece kendime sık sık söyledim, talihsiz bir köpek olduğumu ve her zaman mutsuz olmak için doğmuştu. It is true, when I got on shore first here, and found all my ship's crew drowned and myself spared, I was surprised with a kind of ecstasy, and some transports of soul, which, had the grace of God assisted, might have come up to true thankfulness, but it ended where it began, in a mere common flight of joy, or, as I may say, being glad I was alive, without the least reflection upon the distinguished goodness of the hand which had preserved me, and had singled me out to be preserved when all the rest were destroyed, or an inquiry why providence had been thus merciful unto me. Even just the same common sort of joy which seamen generally have, after they are got safe ashore from a shipwreck, which they drown all in the next bowl of punch, and forget almost as soon as it is over, and all the rest of my life was like it. Even when I was afterwards, on due consideration, made sensible of my condition, how I was cast on this dreadful place, out of the reach of humankind, out of all hope of relief, or prospect of redemption, as soon as I saw but a prospect of living and that I should not starve and perish for hunger, all the sense of my affliction were off, and I began to be very easy, applied myself to the works proper for my preservation and supply, and was far enough from being afflicted at my condition, as a judgment from heaven, or as the hand of God against me. These were thoughts which very seldom entered my head. The growing up of the corn, as is hinted in my journal, had at first some little influence upon me, and began to affect me with seriousness, as long as I thought it had something miraculous in it, but as soon as ever that part of the thought was removed, all the impression that was raised from it were off also, as I have noted already. Even the earthquake, though nothing could be more terrible in its nature, or more immediately directing to the invisible power which alone directs such things, yet no sooner was the first fright over,
but the impression it had made went off also. I had no more sense of God or His judgments, much less of the present affliction of my circumstances being from His hand, than if I had been in the most prosperous condition of life. But now, when I began to be sick, and a leisurely view of the miseries of death came to place itself before me, when my spirits began to sink under the burden of a strong distemper, and nature was exhausted with the violence of the fever, conscience, that had slept so long, began to awake, and I began to reproach myself with my past life, in which I had so evidently, by uncommon wickedness, provoked the justice of God to lay me under uncommon strokes, and to deal with me in so vindictive a manner. These reflections oppressed me for the second or third day of my distemper, and in the violence, as well of the fever as of the dreadful reproaches of my conscience, extorted some words from me like praying to God, though I cannot say they were either a prayer attended with desires or with hope, it was rather the voice of mere fright and distress. My thoughts were confused, the convictions great upon my mind, and the horror of dying in such a miserable condition raised vapors into my head with the mere apprehensions, and in these hurries of my soul I knew not what my tongue might express. But it was rather exclamation, such as, Lord, what a miserable creature am I. If I should be sick, I shall certainly die for want of help, and what will become of me? Then the tears burst out of my eyes, and I could say no more for a good while. In this interval the good advice of my father came to my mind, and presently his prediction, which I mentioned at the beginning of this story, viz. That if I did take this foolish step, God would not bless me, and I would have leisure hereafter to reflect upon having neglected his counsel when there might be none to assist in my recovery. Now, said I, aloud, my dear father's words are come to pass, God's justice has overtaken me, and I have none to help or hear me. I rejected the voice of Providence, which had mercifully put me in a posture or station of life wherein I might have been happy and easy, but I would neither see it myself nor learn to know the blessing of it from my parents. I left them to mourn over my folly, and now I am left to mourn under the consequences of it. I abused their help and assistance, who would have lifted me in the world, and would have made everything easy to me, and now I have difficulties to struggle with, too great for even nature itself to support, and no more assistance, no more help, no more comfort, no more advice. Then I cried out, Lord, be my help, for I am in great distress. This was the first prayer, if I may call it so, that I had made for many years. But to return to my journal. Can 28. Having been somewhat refreshed with the sleep I had had, and the fit being entirely off, I got up, and though the fright and terror of my dream was very great, yet I considered that the fit of the ague would return again the next day, and now was my time to get something to refresh and support myself when I should be ill, and the first thing I did, I filled a large square case bottle with water, and set it upon my table, in reach of my bed, and to take off the chill or aguish disposition of the water, I put about a quarter of a pint of rum into it, and mixed them together. Then I got me a piece of the goat's flesh and broiled it on the coals, but could eat very little. I walked about, but was very weak, and withal very sad and heavy-hearted under a sense of my miserable condition, the return of my distemper the next day. At night I made my supper of 3 of the turtle's eggs, which I roasted in the ashes, and ate, as we call it, in the shell,
and this was the first bit of meat I had ever asked God's blessing to, that I could remember, in my whole life. After I had eaten I tried to walk, but found myself so weak that I could hardly carry a gun, for I never went out without that, so I went but a little way, and sat down upon the ground, looking out upon the sea, which was just before me, and very calm and smooth. As I sat here some such thoughts as these occurred to me: what is this earth and sea, of which I have seen so much? Whence is it produced, and what am I, and all the other creatures wild and tame, human and brutal? Whence are we? Sure we are all made by some secret power, who formed the earth and sea, the air and sky. And who is that? Then it followed most naturally, it is God that has made all. Well, but then it came on strangely: if God has made all these things, He guides and governs them all, and all things that concern them, for the power that could make all things must certainly have power to guide and direct them. If so, nothing can happen in the great circuit of His works, either without His knowledge or appointment. And if nothing happens without His knowledge, He knows that I am here, and am in this dreadful condition, and if nothing happens without His appointment, He has appointed all this to befall me. Nothing occurred to my thought to contradict any of these conclusions, and therefore it rested upon me with the greater force, that it must needs be that God had appointed all this to befall me, that I was brought into this miserable circumstance by His direction, He having the sole power, not of me only, but of everything that happened in the world. Immediately it followed: why has God done this to me? What have I done to be thus used? My conscience presently checked me in that inquiry, as if I had blasphemed, and methought it spoke to me like a voice: wretch, dost thou ask what thou hast done? Look back upon a dreadful misspent life, and ask thyself what thou hast not done. Ask, why is it that thou wert not long ago destroyed? Why wert thou not drowned in Yarmouth Roads, killed in the fight when the ship was taken by the Sale men of war, devoured by the wild beasts on the coast of Africa, or drowned here, when all the crew perished but thyself? Dost thou ask, what have I done? I was struck dumb with these reflections, as one astonished, and had not a word to say, numara, not to answer to myself, but rose up pensive and said, walked back to my retreat, and went up over my wall, as if I had been going to bed, but my thoughts were sadly disturbed, and I had numara inclination to sleep, so I sat down in my chair, and lighted my lamp, for it began to be dark. Now, as the apprehension of the return of my distemper terrified me very much, it occurred to my thought that the Brazilians take numara physic but their tobacco for almost all distempers, and I had a piece of a roll of tobacco in one of the chests, which was quite cured, and some also that was green, and not quite cured. I went, directed by heaven numara doubt, for in this chest I found a cure both for soul and body. I opened the chest, and found what I looked for, the tobacco, and as the few books I had saved lay there too, I took out one of the Bibles which I mentioned before, and which to this time I had not found leisure or inclination to look into. I took it out, and brought both that and the tobacco with me to the table. What use to make of the tobacco I knew not, in my distemper, or whether it was good for it or numara, but I tried several experiments with it, as if I was resolved it should hit one way or other. I first took a piece of leaf, and shaved it in my mouth, which, indeed, at first almost stupefied my brain, the tobacco being green and strong, and that I had not been much used to.
Then I took some and steeped it an hour or two in some room, and resolved to take a dose of it when I lay down, and lastly, I burned some upon a pan of coals, and held my nose close over the smoke of it as long as I could bear it, as well for the heat as almost for suffocation. In the interval of this operation I took up the Bible and began to read, but my head was too much disturbed with the tobacco to bear reading, at least at that time, only, having opened the book casually, the first words that occurred to me were these: "Call on me in the day of trouble, and I will deliver thee, and thou shalt glorify me." These words were very appertinent to my case, and made some impression upon my thoughts at the time of reading them, though not so much as they did afterwards, for, as for being delivered, the word had numera sound, as I may say, to me, the thing was so remote, so impossible in my apprehension of things, that I began to say, as the children of Israel did when they were promised flesh to eat. John God spread a table in the wilderness, so I began to say, John God himself deliver me from this place. And as it was not for many years that any hope appeared, this prevailed very often upon my thoughts, but, however, the words made a great impression upon me, and I mused upon them very often. It grew now late, and the tobacco had, as I saw it, dozed my head so much that I inclined to sleep, so I left my lamp burning in the cave, lest I should want anything in the night, and went to bed. But before I lay down, I did what I never had done in all my life, I kneeled down, and prayed to God to fulfill the promise to me, that if I called upon him in the day of trouble, he would deliver me. After my broken and imperfect prayer was over, I drank the rum in which I had steeped the tobacco, which was so strong, and drank off the tobacco that I could scarcely get it down. Immediately upon this I went to bed. I found presently it flew up into my head violently, but I fell into a sound sleep, and waked numera mortal, by the sun. It must necessarily be near 3 o'clock in the afternoon the next day. Nay, to this hour I am partly of opinion that I slept all the next day and night, and till almost 3 the day after. For otherwise I know not how I should lose a day out of my reckoning in the days of the week, as it appeared some years after I had done, for if I had lost it by crossing and recrossing the line, I should have lost more than one day, but certainly I lost a day in my account, and never knew which way. Be that, however, one way or the other, when I awaked I found myself exceedingly refreshed, and my spirits lively and cheerful. When I got up I was stronger than I was the day before, and my stomach better, for I was hungry, and, in short, I had numera fit the next day, but continued much altered for the better. This was the 29 th. The 30 th was my well day, of course, and I went abroad with my gun, but did not care to travel too far. I killed a sea fowl or two, something like a brand goose, and brought them home, but was not very forward to eat them, so I ate some more of the turtle's eggs, which were very good. This evening I renewed the medicine, which I had supposed did me good the day before, the tobacco steeped in rum, only I did not take so much as before, nor did I chew any of the leaf, or hold my head over the smoke. However, I was not so well the next day, which was the 1st of July, as I hoped I should have been, for I had a little spice of the cold fit, but it was not much. July 2, I renewed the medicine all the 3 ways, and dosed myself with it as at first, and doubled the quantity which I drank. July 3, I missed the fit for good and all,
though I did not recover my full strength for some weeks after. While I was thus gathering strength, my thoughts ran exceedingly upon this scripture, I will deliver thee, and the impossibility of my deliverance lay much upon my mind, in bar of my ever expecting it, but as I was discovering myself with such thoughts, it occurred to my mind that I poured so much upon my deliverance from the main affliction, that I disregarded the deliverance I had received, and I was as it were made to ask myself such questions as these, viz. Have I not been delivered, and wonderfully too, from sickness, from the most distressed condition that could be, and that was so frightful to me? And what notice had I taken of it? Had I done my part? God had delivered me, but I had not glorified him, that is to say, I had not owned and been thankful for that as a deliverance, and how could I expect greater deliverance? This touched my heart very much, and immediately I knelt down and gave God thank aloud for my recovery from my sickness. Temmuz 4. Sabah İncil'i aldım ve Yenişehir'den başlayarak Testament, ciddi bir şekilde okumaya başladım ve kendime bir okumayı zorladım her sabah ve her gece, kendimi sayısına bağlamamak bölümler, ama düşüncelerim beni meşgul ettiği yeter. Kısa sürede başladım bu çalışmaya ciddi şekilde devam ettim, ta ki kalbimin daha derin ve samimi etkilendiğini fark edene kadar. Geçmiş hayatımın kötülüğüyle birlikte, rüyamın izlenimi yeniden canlandı ve tüm bu şeyler seni tövbe etmeye getirmedi, sözleri. Düşüncelerimden ciddi şekilde geçti. Tanrı'dan içtenlikle bana vermesini istiyordum tövbe, tam o gün kutsal olarak gerçekleştiğinde, okuyan, kutsal yazıya göre, şu sözlere geldim. O, bir prens ve kurtarıcı olarak yüceltilir, tövbe vermek ve af vermek için. Kitabı yere attım ve kalbim ve ellerim cennete kaldırılmış, bir tür coşku içinde sevinçle bağırdım, İsa, Davud'un oğlu. İsa, yüceltilmiş prens ve kurtarıcı. Bana tövbe ver. İlk kez bunu yapabildim kelimenin gerçek anlamında, hayatım boyunca dua ettiğimi söylemek, şimdilik ben durumumu hissederek ve umut üzerine gerçek bir kutsal kitap görüşüyle dua ettim, Tanrı'nın sözünün teşvikleriyle ve bu zamandan itibaren, diyebilirim ki, başladım Tanrı'nın beni duymasını ummak. Şimdi yukarıda bahsedilen sözleri yorumlamaya başladım, beni çağır, ben seni kurtaracağım, diye düşündü, benim şimdiye kadar yaptıklarımdan farklı bir anlamda önce, çünkü o zaman hiçbir şeyin kurtuluş deneceği hakkında hiçbir fikrim yoktu, ama içinde olduğum esaretten kurtulmam, çünkü gerçekten de büyük bir yerdi, ama ada benim için kesinlikle bir hapishaneydi ve bu da dünyanın en kötü anlamı. Ama şimdi bunu başka bir açıdan almayı öğrendim, şimdi geçmiş hayatıma öyle bir dehşetle bakıyordum ve günahlarım öyle görünüyordu korkunç, ruhum Tanrı'dan sadece kurtuluş aradı tüm rahatlığımı saran suçluluk. Yalnız hayatım ise hiçbir şey değildi. Ay ondan kurtulmak için dua bile etmedi ya da düşünmedi, hepsi buna kıyasla hiçbir değerlendirme yok. Ve bu kısmı buraya ekliyorum, ipucu vermek için kim okursa, ne zaman gerçek bir anlam kazanırsa, günahtan kurtuluş, kurtuluştan çok daha büyük bir nimet bulur acı. Ama bu kısmı bırakıp günlüğüme geri dönüyorum. Durumum artık yaşama biçimim açısından daha az kötü olmasa da, ama zihnim için çok daha kolay ve düşüncelerim sürekli bir şey tarafından yönlendiriliyordu. Kutsal yazıyı okuyup Tanrı'ya, daha yüksek doğaya dua ederken, bir içimde çok büyük bir rahatlık vardı. Şimdiye kadar hiçbir şey bilmiyordum. Ayrıca sağlığım ve güç geri döndü. Kendimi her şeyle donatmaya çalıştım, istediğim ve hayatımı olabildiğince düzenli hale getirmek. 4 Temmuz'dan 14 Temmuz'a kadar çoğunlukla silahımı elimde, biraz az, toplayan bir adam gibi bir hastalık krizinden sonra gücünü artırdı. Çünkü nasıl olacağını hayal etmek zor, düşüktüydüm ve ne kadar zayıf noktaya düştüm. Kullandığım uygulama tamamen yeniydi ve belki de daha önce hiçbir ageyi iyileştirmemişti, hiçbiri bunu pratik yapması için herhangi birine tavsiye edebilir miyim, bu deneyle, ve yine de öyle oldu, nöbeti atlattı, ama bu beni zayıflattı,
çünkü benim bir süre boyunca sinirlerimde ve uzuvlarımda sık sık kasılmalar oluyor. Bundan ders aldım ayrıca, özellikle de yağmur mevsiminde yurt dışında olmanın en çok olduğu bir şey sağlığım için zararlı olabilir, özellikle o yağmurlarda. Fırtınalar ve rüzgar kasırgalarıyla eşlik edildi. Çünkü gelen yağmur gibi kuru sezon neredeyse her zaman böyle fırtınalarla birlikte olurdu, bu yüzden şunu fark ettim: yağmur, Eylül ve Ekim aylarında yağan yağmurdan çok daha tehlikeliydi. Artık bu mutsuz adada 10 aydan fazla kalmıştım. Tüm olasılıklar bu durumdan kurtulmak tamamen elimden alınmış gibiydi ve ben hiçbir insan şeklinin o yere ayak basmadığına kesinlikle inanıyordu. Sahip olmak, şimdi yerleşim yerimi güvence altına aldım, aklıma tamamen geldiğim gibi, büyük bir arzum vardı: adanın daha mükemmel bir keşfini yapmak ve başka ne olduğunu görmek için bulabileceğim prodüksiyonlar, henüz hiçbir şey bilmediğim bir yapım. 15 Temmuz'da daha özel bir inceleme yapmaya başladım. Adanın kendisi. Önce dereye çıktım ve ima ettiğim gibi, kendi adımımı getirdim kıyıdaki sallar. Yaklaşık 2 mil yukarı çıktıktan sonra gelgitin gelmediğini fark ettim. Daha yüksek akarsa da sadece küçük bir akarsu deresi olduğunu söyleye, çok taze ve iyi, ama bu kurak mevsim olduğu için neredeyse hiç su yoktu bazı kısımlarında, en azından herhangi bir derede akacak kadar değil, öyle ki algılanabilirdi. Bu derenin kıyısında birçok hoş savana buldum ya da düz, pürüzsüz ve çimenle kaplı çayırlar ve yükselen kısımlarda onlar, daha yüksek arazilerin yanında, suyun asla söylendiği gibi asla taştıktan sonra bolca tütün buldum, yeşil ve büyük bir ve çok güçlü sap. Başka dalgıcılar da vardı, ki bunlar hakkında hiçbir fikrim yoktu ya da belki de kendi erdemleri olabilir, ki bu da öğrenemedim. Kızılderililerin hepsinde manyok kökünü aradım, o iklimden ekmek yapıyorlar, ama ben hiç bulamadım. Büyük bitkiler gördüm, aloe'leri vardı, ama onları anlamıyordu. Birkaç şeker kamışı gördüm ama vahşi ve, yetiştirme eksikliği nedeniyle, kusurlu. Bu keşiflerle yetindim, bu sefer için geri döndüm, kendime hangi yolu seçebileceğimi düşündüm, vermem gereken meyve veya bitkilerin erdemini ve iyiliğini bilmem keşfetti, ancak sonuca varamazdı. Çünkü kısacası, ben bunu başarmıştım. Brezilya'dayken bitkiler hakkında pek az şey bildiğim bir gözlem oldu sahada, en azından, şu anda benim içimde herhangi bir işe yarayacak çok az şey var, sıkıntı. Ertesi gün, 16'da, aynı yöne tekrar çıktım ve gittikten sonra bir gün önce gittiğimden daha ileri, dere ve savannalar sona erer ve ülke eskisinden daha ağaçlı olur. Bu bölümde farklı meyveler buldum, özellikle yerde kavun buldum, bolluk ve ağaçlarda üzüm. Asmalar gerçekten de yayılmıştı, ağaçlar ve üzüm demetleri yeni en parlamıştı, çok olgunlaşmıştı ve zengin. Bu şaşırtıcı bir keşifti ve onlardan son derece memnundum, ama deneyimlerimle onları az tüketmem gerektiğini söyledim. Bunu hatırlamak Barbari'de karadayken, üzüm yemek birkaç kişimizi öldürdü, orada köle olan İngilizleri akıntılara ve ateşlere sürükleyerek. Ama bu üzümlerin mükemmel bir kullanım alanını buldum ve bu, onları iyileştirmek ya da kurutmak için güneşe ve onları kuru üzüm ya da kuru üzüm gibi tutun, ki ben de öyle düşünmüştüm. Üzüm olmadığında olduğu gibi, sağlıklı ve hoş olurdu, alınabilirdi. Tüm o akşamı orada geçirdim ve evimde geri dönmedim, ki yol, evden ilk gece, diyebilirim, yattığım bir şeydi. Gece, ilk düzenimi aldım ve bir ağaca çıktım, orada iyi uyudum ve ertesi sabah keşfimle devam etti, neredeyse 4 mil yol kat etti, vadinin uzunluğuna bakarak kuzeye doğru hareketsiz kalarak bir güney ve kuzey tarafımda tepeler sırtı. Bu yürüyüşün sonunda ülkenin batıya doğru iniyormuş gibi göründüğü bir açıklığa geldi ve bir yanımdan tepenin yanından çıkan küçük tatlı su kaynağı, diğer yönden, yani tam doğuya doğru gidiyordu ve ülke öyle taze görünüyordu ki yeşil, öyle gelişen, her şey sürekli bir yeşillik ya da gösterişli bahar boyunca dikilmiş bir bahçe gibi görünüyordu. Biraz yan tarafa indim, o lezzetli vadinin gizli bir zevkle incelenmesi diğer acı verici düşüncelerimle karışmış, bunun tamamen bana ait olduğunu düşünmek, bu ülkenin savunmasız bir şekilde kralı ve efendisi olduğumu ve bir hakkım olduğunu sahiplenme,
ve eğer onu miras olarak verebilirsem, miras olarak alabilirdim, tamamen İngiltere'deki herhangi bir malikane lordu gibi. Burada bolca kakao gördüm, ağaçlar, portakal ve limon ile sitron ağaçları, ama hepsi vahşi, çok az doğurucu herhangi bir meyve, en azından o zaman. Ancak topladığım yeşil limonlar öyle değildi, sadece yemesi hoş ama çok lezzetli ve sonra onların suyunu karıştırdım suyla birlikte, bu da onu çok güzel, serin ve ferahlatıcı kılıyordu. Buldum, şimdi eve götürecek ve toplayacak yeterince işim vardı ve bir üzüm, limon ve limon gibi yerlerde depolayacağım, ıslak için kendimi hazırlamak için yaklaştığını biliyordum. Bunu yapmak için harika bir yerde üzüm yığını, başka bir yerde daha küçük bir yığın ve büyük bir paket başka bir yerde limon ve limon var ve her birinden birkaçını yanıma alarak eve döndü, tekrar gelmeye karar veriyor, bir çanta ya da çuval getirmeye karar veriyor ya da ne geri kalanını eve taşımak için yapabilirim. Buna göre, 3 gün boyunca bu yolculukta eve döndüm, şimdi çadırımı ve mağaramı çağırmam gerekiyor. Ama öncesinde oraya gittim, üzümler bozulmuştu, meyvenin zenginliği ve ağırlığı meyve suyu onları kırıp morarmıştı, az işe yarıyordu ya da hiçbir şey, limelere gelince, iyiydi ama sadece birkaç tane getirebilirdim. Ertesi gün, 19. günken, 2 küçük çanta hazırlamıştım ve geri döndüm hasadımı eve getirmek için, ama yığınıma geldiğimde şaşırdım. Üzümler, topladığımda çok zengin ve inceydi, hepsini bulmak için etrafa yayılmış, parçalara ayrılmış, sürüklenmiş, bazıları buraya, bazıları orada ve bolluk yenip yeniyor. Bundan sonra bazı çılpışların olduğunu düşündüm, çevresindeki yaratıklar, ki bunu yapmıştı, ama ne olduklarını bilmiyordum. Ancak gördüğüm kadarıyla onları yığmak ve taşımak mümkün değildi, bir çuvalda uzaktaydılar, ama bir şekilde yok edileceklerdi, diğer taraftan kendi ağırlıklarıyla ezilirlerdi, başka bir kurs aldım, çünkü ben büyük miktarda üzüm topladı ve sağın dış dallarına asıldı. Ağaçlar, güneşte kurup kuruyabilsinler, limes ve limonları, altında durabildiğim kadarını geri taşıdım. Bu yolculuktan eve döndüğümde, büyük bir zevkle o vadinin verimliliği ve durumun hoş olması, suyun o tarafındaki fırtınalardan ve ormandan koruma ve sonuç olarak evimi düzeltmek için bir yer bulmuştum ki bu en kötü kısmıydı, ülkenin bir yeri. Genel olarak, evimi kaldırmayı düşünmeye başladım ve şu an bulunduğum yer kadar güvenli bir yer aramak, eğer mümkün, adanın o hoş, verimli kısmında. Bu düşünce kafamda uzun süre dolaştı ve bir süre boyunca ona fazlasıyla bağlandım, beni cezbeden gelen hoş bir yer, ama daha yakından baktığımda şimdi deniz kenarında olduğumu düşündüm, en azından mümkün olduğu yerde bir şeylerin benim lehime olabileceğini ve aynı kaderle beni buraya getirebilir, aynı yere başka mutsuz zavallıları da getirebilir ve böyle bir şeyin olması pek olası olmasa da, yine de adanın merkezindeki tepeler ve ormanlar arasında kendimi kapatmak, şu demek, köleliğimi önceden tahmin etmek ve böyle bir ilişkiyi sadece imkansız kılmakla kalmıyor, aynı zamanda imkansız ve bu yüzden hiçbir şekilde ortadan kaldırmamam gerektiğini belirtti. Ancak, ben bu yere o kadar hayran kaldım ki, zamanımın çoğunu orada geçirdim. Temmuz ayının kalan kısmının tamamını ve ikinci sırada düşüncelerini çıkarmamaya karar verdim, ama kendime küçük bir tüy yaptım ve uzaktan güçlü bir çitle çevreledi, çift çit şeklinde, ulaşabildiğim kadar yüksek, iyi kazıklı ve araları çalılarla doldurulmuş ve burada çok güvende yatıyordum, bazen 2 ya da 3 gece birlikte, her zaman üzerinden geçerek merdivenle. Şimdi köy evim ve deniz kıyım olduğunu hayal ettim ev ve bu çalışma beni Ağustos başına kadar sürdü. Çitimi yeni bitirmiştim ve eşimin tadını çıkarmaya başladım. Yağmurlar yağdığında geldi ve ilk yerleşime yakın kalmamı sağladı. Çünkü sanki ben diğeri gibi bir çadır yaptım, bir yelken parçası ile ve çok güzelce serdim, ama fırtınalardan korunacak bir tepenin sığınağı, arkamda da bir mağara yoktu, yağmurların olağanüstü olduğu zamanlara geri çekilmek. Dediğim gibi, Ağustos başında bağırımı bitirmiştim ve eğlendim. 3 Ağustos'ta, astığım üzümleri mükemmel buldum, kuru ve gerçekten de güneşin güzel kuru üzümleriydi,
Bu yüzden almaya başladım, ağaçlardan aşağı indirdim ve yağmurlar için bunu yaptığım için çok mutluydum. Bu onları şımartırdı ve en iyi kısmımı kaybetmiştim, kış yemekleri, çünkü 200'ün üzerinde büyük bir demetim vardı. Hemen hepsini indirdim ve çoğunu mağarama götürdüm, sonra yağmur başladı ve bu nedenle, yani 14 Ağustos'tan itibaren, daha fazla ya da yağmur yağdı. Ekim ortasına kadar her gün daha az ve bazen o kadar şiddetle ki, birkaç gün boyunca mağaramdan çıkamadım. Bu sezonda ailemin sayısının artmasına çok şaşırdım. Ben öyleydim, benden kaçan kedimden birinin kaybı için endişeleniyordum ya da benim gibi sanıyordum, ölmüştü ve artık ondan haber duymadım. Şaşkınlıkla, Ağustos sonunda 3 yavruyla eve döndü. Bu bana daha garip geliyordu çünkü, vahşi bir kedi öldürmüş olsam da, dediğim gibi silahımla, ama Avrupa'dan oldukça farklı bir türden olduğunu düşündüm kediler, ama genç kediler, yaşlı kedilerle aynı tür ev ırkıydı ve her iki kedim de dişi olduğu için çok garip buldum. Ama bu üçü kediler sonrasında kedilerle o kadar rahatsız oldum ki öldürmek zorunda kaldım. Onları haşere ya da vahşi hayvanlar gibi yapıyorlar, evimden kovmak için mümkün. 14 Ağustos'tan 26'sına kadar durmaksızın yağmur yağdı, öyle ki kıpırdamıyordum ve artık çok ıslanmamaya çok dikkat ediyordu. Bu hapis altında yiyecek için sıkışmıştı, ama 2 kez dışarı çıktıktan sonra bir gün bir keçi öldürdüm ve son gün, yani 26'sında, çok büyük bir kaplumbağa bulduk. Bu da bir zevkti. Ben ve yemeğim şu şekilde düzenleniyordu, kahvaltımda bir sürü kuru üzüm yedim. Yemeğim için keçinin ya da kaplumbağanın etinden bir parça, kızarmış, çünkü büyük talihsizliğime rağmen, kaynatacak ya da pişirecek bir gemim yoktu her şey, ve akşam yemeğim için 2 ya da 3 kaplumbağa yumurtası. Yağmurun altında saklandığım bu hapsalanma sırasında, günde 2 ya da 3 gün çalıştım, mağaramı saatlerce büyüttüm ve yavaş yavaş bir tarafa doğru ilerlettim, ta ki tepenin dışına geldim ve bir kapı ya da çıkış yolu açtım, o da açıldı çitimin ya da duvarımın ötesinde ve bu yüzden bu yönden girip çıktım. Ama ben değildim, bu kadar açık yatmakta tamamen kolay, çünkü, daha önce kendim başardığım gibi, ben de içerideydim, mükemmel bir ahvat, şimdi ise açıkta yattığımı ve her şeye açık olduğumu sanıyordum. Bana gelmek, ama yine de yaşayan bir şey olduğunu algılayamıyordum. Korkulacak bir şey, adada şimdiye kadar gördüğüm en büyük yaratık keçi. 30 Eylül, artık inişimin mutsuz yıl dönümüne gelmiştim. Direğimin notlarını açtım ve 300 karaya geldiğimi fark ettim ve 65 gün. Bugünü ciddi bir oruç olarak tuttum, onu özel bir şekilde dini egzersiz, en ciddi şekilde yere çökmek, aşağılanma, günahlarımı Tanrı'ya itiraf etmek, onun haklı yargılarını kabul etmek üzerime ve İsa Mesih aracılığıyla bana merhamet etmesi için ona dua ediyorum ve değil 12 saat boyunca en az tazlamayı tatmıştı. Hatta aşağı inene kadar güneşten sonra bir bisküvi kek ve bir demet üzüm yedim ve yatağa gittim, günü başladığım gibi bitirdim. Tüm bu zaman boyunca hiçbir Şabat günü gözlemlememiştim, çünkü başta aklımda din duygusu yoktu, ama bir süre sonra vardı zaman. Haftaları ayırt etmek için sıradan daha uzun bir çentik yaparak atlatılmış Şabat günü için ve bu yüzden hiçbir günün ne olduğunu gerçekten bilmiyordum, ama şimdi, yukarıdaki günleri attıktan sonra, orada bir yıl olduğumu fark ettim. Yani ben haftalara ayırdı ve her 7 gün Şabat için ayrıldı, ama ben hesabımın sonunda 1-2 gün kaybettiğimi gördüm. Kısa bir süre sonra mürekkebim bitmeye başladı ve bu yüzden onu kullanmaya yetindim, daha az ve sadece hayatımın en dikkat çekici olaylarını yazmak için, başka şeylerle ilgili günlük bir notu devam etmeden. Yağmurlu ve kuru mevsim bana artık düzenli gelmeye başladı ve ben onları paylaştırmayı öğrendi, böylece ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu, ama hepsini aldım onu yaşamadan önceki deneyimim ve bunu anlatacağım şey, yaptığım en moral bozucu deneylerdi. Arpa ve pilavın birkaç başağını sakladığımı söyledim, ki bunlar elimde öyle şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktılar, düşündüğüm gibi, ve sanırım yaklaşık 30 pirinç sapı ve yaklaşık 20 arpa vardı, ve şimdi ben ekim için uygun bir zaman olduğunu düşündüm. Yağmurlardan sonra, güneş içindeyken güney pozisyonu, benden gidiyor.
Buna göre, bir parça toprak kazdım ahşap küreğimle mümkün olduğunca iyi oldu, onu 2 parçaya ayırarak ektim tahıllarım, ama ekerken, aklıma rastgele gelecek ki ilk başta hepsini ekmedim, çünkü ne zaman doğru zaman olduğunu bilmiyordum, bu yüzden tohumun yaklaşık 2/3'ünü ektim, her birinden yaklaşık bir avuç kaldı. Sonrasında bunu yapmam bana büyük bir teselli verdi. Tek bir tane bile değil, bu sefer ektiğim şey sonuç verdi. Sonraki kurak aylarda, tohum ekildikten sonra toprak yağmur yağmamıştı, yardım edecek nem de yoktu büyümesi ve hiç yükselmemesi, ta ki yağışlı mevsim tekrar gelene kadar ve sonra sanki yeni ekilmiş gibi büyüdü. İlk tohumumu bulmak ise olmadı, büyüyebilirdim, ki kuraklık yüzünden olduğunu kolayca hayal ettim. Daha nemli bir parça aradım, bir deneme daha yapmak için bir toprak kazdım ve yeni yerimin yakınında bir toprak kazdım, tohumumun kalanını Şubat'ta, bahardan biraz önce ektim, ekinoks ve bu yağışlı Mart ve Nisan aylarında sulamak için var, çok hoş bir şekilde yükseldi ve çok iyi bir ürün verdi. Ancak sadece tohum kalmıştı ve sahip olduğum her şeyi ekmeye cesaret edemediğim için sadece küçük bir tane vardı nihayet miktar. Tüm mahsulüm her birinden yarım pekinin üzerinde değil, nazik. Ama bu deneyle işimin sahibi oldum ve tam olarak biliyordum doğru sezonun ekileceği zaman ve 2 tohum zamanı beklerdim ve her yıl 2 hasat. Bu mısır büyürken küçük bir keşif yaptım, bu bana fayda sağladı sonrasında. Yağmurlar biter bitmez ve hava yerleşmeye başlar, ki bu yaklaşık Kasım ayıydı, ülke boyunca bir ziyaret yaptım. Birkaç ay olmamış olsam da, her şeyi aynı şekilde buldum, onları bıraktım. Yaptığım daire veya çift çit sadece sağlam ve sağlam değildi tamamı, ama çevrede büyüyen bazı ağaçlardan kestiğim kazıklar hepsi uzun dallarla yetiştirilmiş, söğüt ağacı kadar uzun dallarla yetiştirilmişti, genellikle başını kestikten sonraki ilk yıl ateş eder. Ne olduğunu anlayamadım, bu kazıkların kesildiği ağaç olarak adlandırılıyordu. Şaşırdım ama yine de çok genç ağaçların büyümesini görmekten çok memnun oldum ve onları budadım, yukarı götürdüm, olabildiğince benzer büyümek ve ne kadar güzel, bir kişinin ne kadar güzel olduğu pek inandırıcı değildir. 3 yılda büyüdükleri bir figür, böylece çit, bir daire oluşturuyordu, çapı yaklaşık 25 yard olsa da. Ağaçlar da şimdi böyle diyebilirim kısa sürede kapladı ve tamamen bir gölge oldu, altında kalacak kadar tüm kuru sezon. Bu da beni biraz daha riske atmaya ve böyle bir çit, duvarımın etrafında yarım daire şeklinde, yani ilk duvarımın etrafında yaşadığım, ki bunu yaptım, ve ağaçları veya kazıkları çift sıra halinde yerleştirmek, ilk çitimden yaklaşık 8 yard uzaklıkta, şimdi büyüdüler ve önce yerleşim yerime güzel bir koruma oldu, sonra savunma görevi yaptım, ayrıca, sırasına göre gözlemleyeceğim. I found now that the seasons of the year might generally be divided, not into summer and winter, as in Europe, but into the rainy seasons and the dry seasons, which were generally thus, the half of February, the whole of March, and the half of April, rainy, the sun being then on or near the equinox. The half of April, the whole of May, June, and July, and the half of August, dry, the sun being then to the north of the line. The half of August, the whole of September, and the half of October, rainy, the sun being then come back. The half of October, the whole of November, December, and January, and the half of February, dry, the sun being then to the south of the line. Yağmur mevsimleri bazen rüzgarlar nedeniyle daha uzun ya da kısa sürdü. Ama genel olarak yaptığım gözlem buydu. Bulduktan sonra yağmurda yurt dışında olmanın kötü sonuçlarını yaşamak için dikkat ettim, kendime önceden erzak hazırladım ki gitmek zorunda kalmamam ve yağışlı aylarda mümkün olduğunca kapıların içinde oturdum. Bu zamanımı çok iş buldum ve zamana da çok uygun. Çünkü buldum, kendime sunabileceğim birçok şey için büyük bir fırsattı, ağır çalışma ve sürekli çalışma, özellikle birçok yöntem denedim, kendime bir sepet aldım ama bu amaçla bulabildiğim tüm dallar bunu kanıtladı, hiçbir şey yapmayacaklarını söyleyeceklerini bile. Şimdi bana büyük avantaj sağladı,
çocukken bir anda durmaktan büyük keyif alırdım. Babamın yaşadığı kasabada sepet yapımcılarının evinde, onların kendi yapımlarını görmek için hasır ve çocukların genellikle olduğu gibi, çok resmi olarak yardım etmekte ve bu şeyleri nasıl yaptıklarını büyük bir gözlemci olarak görüyorlardı ve bazen yardım ederek, bu yöntemler hakkında tam bilgiye sahiptim ve sadece malzemeleri istediğim için, aklıma dalların büyüyen kazıklarımı kestiğim o ağaç muhtemelen en az daha dayanıklı olabilir. İngiltere'deki sallow, söğüt ve kobud ağaçları ve ben denemeye karar verdim. Buna uygun olarak, ertesi gün kendi köy evim, dediğim gibi, gittim ve küçük dallardan bazılarını kesince, onları da amacıma uygun buldum arzu edebilirdi, sonra bir dahaki sefere balta ile kesmek için hazırlanmış şekilde geldim bir miktar aşağıya düştüm, ki bunu kısa sürede buldum, çünkü bolca vardı. Bunlar çember veya çit içinde kurumaya hazırlıyorum ve kullanıma uygun olduklarında onları mağarama taşıdı ve burada, sonraki sezonda, kendimi şu yere işlettim olabildiğince çok sayıda sepet yaptım, hem toprak taşımak ister bir şeyleri taşımak ya da yerleştirmek ve bitirmemiş olsam da çok yakışıklı, ama onları amacım için yeterince kullanılabilir hale getirdim. Böylece, sonrasında asla onlarsız kalmamaya özen gösterdim ve benim hasır çömleklerim olarak çürümüşken, özellikle mısırımı koymak için daha fazla, özellikle güçlü, derin sepetler yaptım, torbalar yerine, herhangi bir miktar almaya geleceğimde. Bu zorluğu aştıktan ve bunun için çok zaman harcadıktan sonra, ben iki isteği nasıl karşılayacağımı görmek için kendimi canlandırdım. Hiç gemim yoktu sıvı olan her şeyi tutmak için, neredeyse dolu olan 2 runlet hariç rom ve bazı cam şişeler, bazıları sıradan boyutta, bazıları ise su, alkol ve benzeri şeyler için kare kutu şişeleriydi. Ben yapmamıştım, her şeyi kaynatmak için bir tencere bile vardı, büyük bir çaydanlık hariç, ki onu da oradan kurtardım gemi ve istediğim gibi yapamayacak kadar büyük olan gemi et suyu ve biraz eti tek başına pişirin. İkinci olarak hayal ettiğim şey tütün piposuydu, ama yapmak benim için imkansızdı, ancak bir şey buldum sonunda bunun için de bir kurma. İkinci ekim dikmek için kendimi çalıştım kazık veya yığınlar sıraları ve bu yaz boyunca ya da kuru bir şekilde hasır işleme başka bir işin hayal edebileceğimden daha fazla zamanımı aldığı bir dönemde boş verebilirdi. Daha önce tüm adayı görmek için büyük bir akıl istediğimi ve dere boyunca yol almıştı ve böylece Bowery'mi inşa ettiğim yere ve adanın diğer tarafında, denize açık bir açıklığı vardı. Şimdi o tarafta deniz kıyısına doğru tamamen geçmeye karar verdi. Yani, benim silah, bir balta ve köpeğim, ayrıca daha fazla miktarda barut ve mermi her zaman, 2 bisküvi kek ve kesemde harika bir kuru üzüm var. Mağazası, yolculuğuma başladım. Vadiden geçtiğimde, Kabul'umun durduğu yerden geçtiğimde, yukarıda, batıdaki denizin görüş alanına geldim ve çok net bir gündüz, arayı adil şekilde tanımladım, ada mı kıta mı olsun, bunu anlayamadım anlat, ama çok yüksekteydi, batıdan Y'ye kadar çok büyük bir noktada uzanıyordu mesafe, tahminimce 15 ya da 20'lik farkından az olamazdı. Buranın dünyanın hangi bölgesinde olabileceğini anlayamıyordum, başka bir şey dışında Amerika'nın bir parçası olması gerektiğini biliyordu ve tüm gözlemlerimle sonuç verdiğim gibi, İspanyol topraklarına yakın olmalı ve belki de tamamen vahşiler tarafından yerleşilmişti, eğer inmiş olsaydım, şu anki halimden daha kötü durumda olurdum ve bu yüzden Providence'ın yönetimine boyun eğdim ve şimdi bunu yapmaya başladım. Her şeyi en iyisi için emir verdiğine inanmak ve inanmak, zihnimi susturdum diyorum. Bununla birlikte, orada olma boşuna isteklerle kendimi rahatsız etmeyi bıraktım. Ayrıca, bu mesele üzerine biraz düşündükten sonra, bu toprakların İspanyol kıyısı olsaydı, kesinlikle bir sefer bir gemi görmeliydim bir şekilde geçiş ya da tekrar geçme, ama değilse, o zaman vahşi sahildi İspanyol ülkesi ile Brezilya arasında olan en kötü vahşilerin bulunduğu yer, çünkü yamyamlar ya da insan yiyenlerdir ve tüm insanları öldürüp yemezler. Ellerine düşen insan bedenleri. Bu düşüncelerle çok rahat yürüdüm. O tarafı buldum artık benimkinden çok daha hoş olduğum ada, açık ya da savanna tarlaları tatlı,
çiçekler ve çimenlerle süslenmiş, çok güzel ve çok güzel tarlalarla dolu Woods. Bolca papağan gördüm ve eğer birini yakalamış olsaydım mümkün, onu evcil tutmak ve bana konuşmasını öğretmek. Yaptım, biraz özenle çalıştıktan sonra genç bir papağan yakala, çünkü onu bir çubuğu buldum ve bulduktan sonra eve getirdim. Ama birkaç yıl önceydi onu konuşturabilirdim, ama sonunda ona bana isimle hitap etmeyi öğrettim tanıdık bir şekilde. Ama ardından gelen kaza, önemsiz olsa da, çok yerine başka bir yön değiştiriyordu. Bu yolculukla beni fazlasıyla dağıtmıştı. Alçak zeminde tavşanlar buldum, benim düşündüğüm gibi, ve tilkiler, ancak tüm karşılaştığım diğer türlerle de yetinemedim. Ama yine de ben onları yiyerek yetinemedim, ama ben birkaçını öldürdü. Ama cesaretli olmama gerek yoktu, çünkü yiyeceğe hiç ihtişam yoktu, ve çok iyi olanlardan da, özellikle bu üç türden, yani keçilerden de, güvercinler ve üzümlerime katan kaplumbağa ya da kaplumbağa, Lidenal pazarı topluluğa göre benden daha iyi bir masa hazırlayamazdım ve durumum yeterince acınacak olsa da, büyük bir sebebim vardı yemek için uç noktalara sürülmediğim için minnettarlık, daha çok bolca vardı, hatta zarif parçalara bile. Bu yolculukta bir günde 2 milin üzerinde hiç seyahat etmedim, ya da civarı, ama keşfettiğimi görmek için o kadar çok dönüş yaptım ki, oturmaya karar verdiğim yere yeterince yorgun geldiğimi düşündüm bütün gece, sonra ya bir ağaca dinlendim ya da kendimi çevreledim yere dik duran bir kazık sırasıyla, ya bir ağaçtan bir başka şey, ya da hiçbir vahşi yaratık bana uyandırmadan yaklaşamazdı. Deniz kıyısına varır varmaz havaya indiğimi görünce şaşırdım. Adanın en kötü tarafında benim yerim, çünkü burada gerçekten kıyı kapalıydı, sayısız kaplumbağa vardı. Oysa diğer tarafta sadece 3 kaplumbağa bulmuştum 1,5 yıl. Burada ayrıca sonsuz sayıda çeşitli kuş vardı. Bazıları bunları görmüştüm, bazılarını daha önce görmemiştim, birçoğu ise çok iyi etlerdi, ama isimlerini bilmiyordum, sadece penguen denenler hariç. İstediğim kadar ateş edebilirdim ama barutu çok tutumladım ve vuruldu ve bu yüzden bir dişi keçiyi öldürmeye daha çok aklım vardı. Ki yapabilirdim, beslenmek daha iyidir ve burada birçok keçi olmasına rağmen, benim tarafımdan daha fazlası adaya yaklaşmam çok daha zordu, country düz ve eşit bir ortamdı, beni çok daha erken gördüler. Tepeler. İtiraf etmeliyim ki bu ülke tarafı benimkinden çok daha hoştu, ama yine de hiçbir şekilde çıkarma isteği yoktu. Çünkü evimde sabit olmuştum, bana doğal geldi ve ben de buradaydım, bir şey gibi görünüyordum bir yolculukta ve evden. Ancak deniz kıyısı boyunca seyahat ettim doğuya doğru, sanırım yaklaşık 12 mil ve sonra büyük bir kıyıya bir işaret için direk attım, tekrar eve döneceğime karar verdim ve bir sonraki yolculuğum adanın diğer tarafında, benim doğumda olmalıyım. Yerleşim yerinde ve tekrar görevime gelene kadar böyle devam etti. Geri dönmek için başka bir yol seçtim, kolayca tutabileceğimi düşünerek tüm adalar o kadar çok görünüyordu ki, ilk adamı bulmayı kaçıramazdım ülkeyi gözlemleyerek yaşamak, ama kendimi yanıldığımı fark ettim. Gelmişken yaklaşık 2-3 mil öte, kendimi çok büyük bir vadiye inmiş buldum. Ama tepelerle o kadar çevriliydim ki, o tepeler odunla kaplıydı, hangi yönden sadece güneşin yönünden olduğunu göremedim, hatta o zaman bile, tabii ki o saatte güneşin konumunu çok iyi bilmiyorsam. O bir daha talihsizliğime rağmen, hava 3 yıl boyunca puslu oldu, vadide 4 gün boyunca güneşi göremediğim için çok rahatsız bir şekilde dolaştı ve sonunda sahil kenarını bulmak zorunda kaldı. Gönderimi aradım ve gittiğim şekilde geri döndüm. Ve sonra, kolay bir şekilde yolculuklar, eve döndüm, hava aşırı sıcaktı ve silahım, mühimmat, balta ve diğer çok ağır şeyler. Bu yolculukta köpeğim küçük bir çocuğu şaşırttı ve ona tutundu, ve ben, onu yakalamak için koştu, yakaladı ve köpekten canlı kurtardı. Eğer mümkünse eve getirmeye çok akıl ayarlıydım. Çünkü sık sık düşünüyordum, bir veya iki çocuk sahibi olmak mümkün olmayabilir mi ve böylece bir tür yetiştirmek mümkün olmayabilir mi? Evcil keçiler, barut ve mermimin tamamen tükenmesi gerektiğinde bana yardımcı olabilir. Bu küçük yaratık için bir tasma yaptım ve bir iple yaptım, onu da yaptım, hep yanımda taşıdığım biraz ip ipliği ile onu götürdüm.
ama biraz zorluk yaşadım. Ta ki kafesime gelene kadar, orada onu çevreleyip ayrıldım onu, çünkü evde olmaya çok sabırsızdım. Çünkü bu yüzden yoktum bir aydan fazla bir süre. Eski kulübemde oturmanın benim için ne kadar tatmin olduğunu anlatamam ve hamak yatağıma uzan. Bu küçük dolaşma yolculuğu, yerleşmemiş yaşadığım yer, bana o kadar hoş gelmişti ki, kendi evim, ona böyle dediğim kendime göre mükemmel bir yerleşimdi ve her şeyi o kadar rahat ki, asla harika olmayacağıma karar verdim yine çok uzak, oysa adada kalmak benim payım olmalı. Uzun yolculuğumdan sonra burada bir hafta dinlendim ve eğlendim, bu süre boyunca çoğu zaman, bir anketim için kafes, artık sadece ev işçisi olmaya başlamış ve iyileşiyordu benimle tanışıyordu. Sonra yazdığım zavallı çocuğu düşünmeye başladım küçük çevremde ve onu eve getirmeye ya da biraz vermeye karar verdim yiyecek, bu yüzden gittim ve bıraktığım yerde buldum, çünkü gerçekten de yapamazdı dışarı çıkın, ama yiyecek eksikliğinden neredeyse aç kalacaktı. Dallar kestim ağaçları ve bulabildiğim çalıların dallarını ve attığım yere attım ve besledikten sonra, onu daha önce yaptığım gibi bağladım, onu uzaklaştırmak için, ama çok sakin de aç olmakla, bağlamama gerek yoktu, çünkü beni peşimden takip ediyordu bir köpek ve onu sürekli besledikçe, yaratık o kadar sevgi dolu, çok nazik hale geldi ve o kadar sevilir ki, o zamandan itibaren evlerimden biri de olurdu ve sonrasında beni asla bırakma. Sonbahar ekinoksunun yağmurlu sezonu gelmişti ve 30'unu tuttum. Eylül ayını da öncekilerle aynı ciddi şekilde takip ettim, benim yıl dönümümü adaya inmek, orada 2 yıldır bulunmuştu ve artık bir ihtimal yoktu teslim edildiğinden sonra oraya ilk geldiğim gün tüm günü orada geçirdim birçok harika merhametin alçak gönüllü ve minnettar teşekkürleri. Yalnızlık durumu takip ediliyordu ve onsuz durum böyle olmayabilir sonsuz derecede mutsuz. Tanrı'nın memnuniyetle öğrendim ki bu konuda daha mutlu olabilirim toplumun özgürlüğünde olması gereken yalnız bir durumda ve dünyanın tüm zevkleri, bana tamamen telafi edebileceğini yalnız halimdeki eksiklikler ve insan toplumunun eksikliği, onun varlığı ve lütfunun ruhuma iletilmesi, destekliyor. Beni burada onun takdirine güvenmem ve umut vermem için teselli verdi ve cesaretlendirdi onun sonsuz varlığı sonrası için. Şimdi bu hayatın ne kadar daha mutlu olduğunu mantıklı bir şekilde hissetmeye başladım. Led tüm sefil koşullarıyla birlikte, kötülerden daha lanetliydi, son günlerimde korkunç bir hayat sürdüm ve şimdi her ikisini de değiştirdim. Acılar ve sevinçlerim, arzularım değişti, sevgilerim rüzgarlar ve zevklerim ilk zamankinden tamamen yeniydi geliyordu, ya da aslında geçen 2 yıl için. Daha önce, avlanırken ya da ülkeyi gözlemlerken, ruhumun durumundan dolayı acı aniden üzerime patladı ve ormanları, dağları, içinde olduğum çöller ve nasıl bir mahkum olduğumu, sonsuz parmaklıklarla kilitli olduğumu ve okyanusun şimşekleri, ıssız bir vahşi doğada, kurtuluş olmadan. Zihnimin en büyük sakinliğinin ortasında, bu bana bir fırtına yapar ve ellerimi sıktırıp çocuk gibi ağlatır. Bazen öyle olurdu beni işimin ortasında aldığında, hemen oturup iç çekerdim ve 1-2 saat boyunca yere bakarlar ve bu daha da kötüydü bana göre, çünkü ağlayabilsem ya da kelimelerle kendimi dökebilseydim olurdu gitmek, yas tükenmiş olup geçecekti. Ama şimdi yeni düşüncelerle kendimi çalıştırmaya başladım, her gün Tanrı ve tüm konforlarını şu anki halime uyguladı. Bir sabah, çok üzgün, İncil'i şu sözlerle açtım, asla, asla ayrılmayacağım seni, ne de seni terk etmeyeceğim. Hemen bu sözlerin başka neden böyle yönlendirilsinler, tam o anda ben de Tanrı'dan ve insandan terk edilmiş biri olarak durumum için yas tutuyordum. O zaman, dedim, eğer Tanrı beni terk etmezse, ne kötü sonuçları olabilir mi ya da neyin önemi var, ama dünya beni terk etmeli. Bakınca öte yandan, eğer tüm dünyaya sahip olsaydım ve bu iyiliği kaybetsem ve Tanrı'nın bereketi, kaybın kıyaslanamaz mı? Bu andan itibaren aklımda bunun mümkün olduğuna inanmaya başladım. Bu terk edilmiş, yalnız durumda muhtemelen olduğundan daha mutlu olacağım dünyanın başka herhangi bir eyaletinde olması gerekirdi ve bununla birlikte beni buraya getirdiği için Tanrı'ya şükredeceğimi sanıyordum.
Biliyorum ne olduğunu bilmiyordum, ama bu düşünce aklımı şoke etti ve cesaretim yoktu kelimeleri söyle. Nasıl böyle ikiyüzlü olabilirsin, dedim, hatta duyulabilir şekilde, bir durum için minnettar gibi davranmak yetinmeye çalışabilirsin, daha çok içtenlikle dua edersin kurtarılacak mı? Orada durdum, ama diyemem ki Tanrı'ya orada olduğu için şükrettim, ama içtenlikle Tanrı'ya beni açtığı için şükrettim gözler, ne olursa olsun, onlara, benim eski durumumu görmek için hayat, kötülüğüm için yas tutmak ve tövbe etmek. Hiç İncil'i açmadım ya da kapat ama içimdeki ruhum Tanrı'yı arkadaşımı yönlendirdiği için kutsadı İngiltere, benim emrim olmadan, eşyalarım arasına koyup sonrasında geminin enkazından kurtarmamda bana yardım etti. Böylece, bu ruh haliyle 3. yılıma başladım ve yine de okuyucuya eserlerimi bu kadar özel bir şekilde anlatma zahmetini vermedim. İlk yıl olarak bir yıl olarak kabul edilse de, genel olarak çok nadiren boş ama zamanımı düzenli olarak günlük birkaç kişiye göre bölmüştüm benden önce olan görevler, örneğin, 1. Tanrı'ya olan görevim ve kutsal yazıları okuyorum, ki bu zaman için her 3 kez ayırıyordum gün. İkincisi, genellikle beni aldığı için silahımla yurt dışına gitmem her sabah 3 saat içinde yağmur yağmadığında, üçüncüsü, sıralama, öldürdüğüm veya yakaladığım şeyleri kesip korudum, pişirdim ve erzak için pişirdim, bunlar günün büyük bir kısmını aldı. Ayrıca, dikkate alınmalıdır ki, günün ortasında, güneş zirvedeyken, sıcaklığın şiddeti karıştırmak için çok büyük, yani akşam yaklaşık 4 saat boyunca tam zaman bu istisna dışında, bazen değiştiğim bir şekilde çalışmam gerekiyordu avlanma ve çalışma saatlerimi geçirdim, sabah işe gidip yurt dışına çıktım öğleden sonra silahımla. Bu kısa süreye izin verdiğim emek için daha fazlasını da eklemek isterim işimin zahmetliliği, araç eksikliği nedeniyle çok saatler yardım ve beceri eksikliği, yaptığım her şey zamanımı alıyordu. Örneğin, uzun bir raf için tahta yapmaya 40 gün sürdüm, ki bunu mağaramda aranıyor. Oysa 2 testere ustası, aletleri ve bir testere çukuru ile aynı ağaçtan yarım günde 6 tane kestim. Benim durumum şuydu, büyük bir ağaç olacak ve kesilecekti, çünkü yönetim kurulum geniş olacaktı. Bu ağacı 3 gündür kesiyordum ve 2 tane daha dalları kesip bir kütük ya da odun parçasına dönüştürdü. Tarif edilemez bir hek ve keserle her iki tarafını da parçaya indirdim hareket edecek kadar hafif olmaya başlayana kadar, sonra çevirdim ve bir taraf yaptım uçtan uca bir tahta gibi pürüzsüz ve düz, sonra o tarafa döndü aşağıya doğru, diğer tarafı kesip tahta yaklaşık 3 inç oldu her iki tarafı da kalın ve pürüzsüzdü. Herkes ellerimin emeğini yargılayabilir böyle bir iş, ama emek ve sabır beni bu süreçte ve birçoğunda taşıdı. Başka şeyler, bunu özellikle gözlemlemek, neden bu kadar çok şey olduğunu göstermek için zamanımın çok az işle geçti, yani, belki de biraz yardım ve araçlarla yapılması büyük bir işti ve olağanüstü bir iş gerektiriyordu tek başına ve elle yapmak için zaman. Ama buna rağmen, sabırla ve koşullarımın gerektirdiği her şeyden geçtiğim bir iş yapın, bunu aşağıda görüneceği gibi. Şimdi, Kasım ve Aralık aylarında, arpa haslımı bekliyordum ve pirinç. Onlar için gübre ve kazdığım toprak pek iyi değildi. Çünkü, ben gözlemledim, her birinin tohumu yarım gaçadan fazla değildi. Çünkü benim kuru mevsimde ekim yaparak bir tam ürün kaybetti. Ama şimdi mahsulum çok şey vaat ediyordu yani, birdenbire her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumu fark ettim. Çeşitli türden düşmanlar, ki onlardan korunmak zordu, şöyle ki, önce keçiler ve tavşan dediğim vahşi canlılar, tadımı kılıcın tatlılığı, gece gündüz içinde yattı, yukarı çıktığı anda ve ye o kadar yakındı ki, sapa fırlatmaya vakti yoktu. Bunun için çare görmedim, sadece etrafına bir çitle bir çevre yaptım, ki bunu çok fazla emek ve hız gerektirdiği için yaptım. Ancak, tarıma uygun arazim küçük ve mahsulama uygun olduğu için tamamen aldım yaklaşık 3 hafta içinde iyi bir şekilde çitlendi ve bazı gündüzleri yaratıklar, köpeğimi gece korumaya koydum, bağladım kapıdaki bir kazığa,
orada bütün gece havlayacaktı. Yani bir düşmanlar kısa sürede burayı terk etti ve Mısır çok güçlendi ve hızlı olgunlaşmaya başladı. But as the beasts roamed me before, while my corn was in the blade, so the birds were as likely to ruin me now, when it was in the air, for, going along by the place to see how it grew, I saw my little crop surrounded with fowls, of I know not how many sorts, who stood, as it were, watching till I should be gone. I immediately let fly among them, for I always had my gun with me. I had numara sooner shot, but there rose up a little cloud of fowls, which I had not seen at all, from among the corn itself. This touched me sensibly, for I foresaw that in a few days they would devour all my hope, that I should be starved, and never be able to raise a crop at all, and what to do I could not tell. However, I resolved not to lose my corn, if possible, though I should watch it night and day. In the first place, I went among it to see what damage was already done, and found they had spoiled a good deal of it, but that as it was yet too green for them, the loss was not so great, but that the remainder was likely to be a good crop if it could be saved. I stayed by it to load my gun, and then coming away, I could easily see the thieves sitting upon all the trees about me, as if they only waited till I was gone away, and the event proved it to be so, for as I walked off, as if I was gone, I was numara sooner out of their sight than they dropped down one by one into the corn again. I was so provoked, that I could not have patience to stay till more came on, knowing that every grain that they ate now was, as it might be said, a peckloaf to me in the consequence, but coming up to the hedge, I fired again, and killed 3 of them. This was what I wished for, so I took them up, and served them as we serve notorious thieves in England, hanged them in chains, for a terror to others. It is impossible to imagine that this should have such an effect as it had, for the fowls would not only not come at the corn, but, in short, they forsook all that part of the island, and I could never see a bird near the place as long as my scarecrows hung there. This I was very glad of, you may be sure, and about the latter end of December, which was our second harvest of the year, I reaped my corn. Ne yazık ki onu kesmek için bir orak ya da orak istedim, elimden geleni yaptım, bir geniş kılıçtan mümkün olduğunca iyi bir tane yapmaktı, ya da geminin kolları arasında sakladığım kesikler. Ancak, ilk kez ürün çok azdı, kesmekte büyük bir zorluk yaşamadım, kısacası, ben yolumda onu biçtim, çünkü sadece kulakları kestim ve onu götürdüm, büyük bir sepet yaptım, ellerimle ovalamıştım, ve tüm hasatımın sonunda, yarım bir tutam tohumumdan yakın bir parça buldum, 2 bushel pilav ve yaklaşık 2,5 bushel arpa, yani tahminimce, çünkü o zamanlar bir ölçüm yoktu. Ancak bu benim için büyük bir cesaret kaynağı oldu ve zamanla bunun gerçekleşeceğini öngörmüştüm. Tanrı bana ekmek sağlasa isterdi. Ve yine de burada yine şaşkındım, çünkü ne mısırımı öğüteceğimi, ne de onu nasıl hazırlayacağımı bilmiyordum ve parçala, ya da yemek yapıldığında ekmek nasıl yapılacağını, ve eğer nasıl yapmayı ama nasıl pişireceğimi bilmiyordum. Bu şeyler arzuma ekleniyor, iyi miktarda depo tutmak ve sürekli bir tedarik sağlamak için, bu mahsulün hiçbirini tatmamaya karar verdi, hepsini tohum için korumaya karar verdi sonraki sezon, ve bu arada tüm çalışma ve saatlerimi kullanmaya, kendime mısır ve ekmek sağlama gibi bu harika işi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Gerçekten söylenebilir ki, şimdi ekmek için çalıştım. Sanırım çok az kişi var, gerekliliği olan tuhaf küçük şeyler üzerine çok düşündüm. Bu makaleyi sağlamak, üretmek, kürlemek, sarmak, yapmak ve tamamlamak ekmek. Ben, sadece doğa haline indirgenmiş olarak, bunu günlük hayatımda buldum, cesaret kırma ve her saat daha da mantıklı hale geliyordu.
Hatta ben ilk avuç tohum mısırı aldım ve dediğim gibi, o da çıktı beklenmedik ve gerçekten şaşırtıcı bir şekilde. Öncelikle, toprağı açmak için bir asabım yoktu, kazacak kürek ya da kürek yoktu. Bunu daha önce de gözlemlediğim gibi ahşap bir kürek yaparak kazandım. Ama bu işimi yaptı ama ahşap bir şekilde ve bana çok fazla mal olmasına rağmen günler sürdü. Ama demir eksikliği nedeniyle sadece çabuk aşınmadı, aynı zamanda daha çok çalışsın ve çok daha kötü yapılmasını sağladı. Ama buna katlandım ve sabırla halletti, kötülüğü katlanarak çözdü performansın bir kısmını. Mısır ekildiğinde tırnak yoktu ama zorlandım kendim üzerinden geçeceğim ve üzerine kocaman ağır bir ağaç dalı sürüyeceğim, tırmalayacak kadar adı bu kadarıyla, tırmık ya da tırmık yapmak değil. Büyürken ve büyüdükten sonra, kaç şeyi çitle kapatmak istediğimi şimdiden gördüm, güvence altına almak istedim onu biçin ya da biç, iyileştir ve eve taşıyor, çırpın, samandan ayır ve sakla. Sonra öğütmek için bir değirmen, süslemek için elekler, maya ve tuz istedim ekmek yapmak ve fırında pişirmek, ama tüm bunları yaptım dışarıda, gözlemleneceği gibi, ama mısır paha biçilemez bir rahatlıktı ve bana da avantaj sağlıyor. Tüm bunlar, dediğim gibi, her şeyi zahmetli ve sıkıcı hale getirdi bana, ama bunun için hiçbir yardım yoktu. Zamanım da benim için bu kadar kayıp değildi. Çünkü ben böldüğüm için, her gün belirli bir kısmı bu eserler ve mısırı ekmek olarak kullanmamaya karar vermiştim, ta ki ekmek alana kadar. Daha fazla bir miktar benim tarafımdan, önümüzdeki 6 ay boyunca kendimi tamamen adayabilirdim, emek ve icat olarak, kendime performans için uygun mutfak gereçleri sağlamak için mısırı elimde bulundurduğumda yapmak için gerekli tüm işlemleri yaptım, benim için uygun hale getirdim. Kullanın. Ama önce daha fazla arazi hazırlamam gerekiyordu. Çünkü artık bir ağvarın üzerinde ekmek için yeterli tohumum vardı dönümlük toprak. Bunu yapmadan önce en az bir haftalık işim vardı bana bir kürek verdim. Ki işi tamamlandığında gerçekten çok kötü bir kürekti ve çok ağır ve onunla çalışmak için çift iş gücü gerektiriyordu. Ama ben bunu atlattım ve tohumumu 2 büyük düz toprak parçasına ektim, evimin en yakın yerine. Onları aklıma bulabiliyor ve iyi bir çitle çevrelemişti, kazıklar hepsi daha önce koyduğum odun kesilmiş ve bunun olacağını biliyordum büyümek, böylece bir yıl içinde hızlıca geçimim gerektiğini biliyorum çit için çok az tamir isterdi. Bu iş beni daha az almadı 3 aydan fazla, çünkü o zamanın büyük bir kısmı yağışlı mevsimdi, o zaman yurt dışına gidemiyordu. İçeride, o zaman yağmur yağdı ve gidemedim dışarıda, aşağıdaki mesleklerde iş buldum, her zaman gözlemledim, işteyken Papa Hanım'la konuşmaya odaklandığımı ve ona konuşmayı öğretti ve ona kendi adını bilmesini hızlıca öğrettim ve sonunda bunu oldukça yüksek sesle söylemek için, Paul, oldu ki bu ilk sesle adada kendi ağzımdan başka bir ağızdan duyduğum bir kelime. Bu yüzden işim değil, işime bir yardımdı. Şimdilik, dediğim gibi, ellerimde büyük bir iş vardı. Şöyle, uzun zamandır çalışmak için çalışmıştım, bir şekilde, gerçekten çok istediğim toprak kaplar, ama onlara ne yapacağını bilmiyordu. Ancak, sıcaklığın etkisi göz önüne alındığında iklim, şüphem yoktu ama herhangi bir kil bulabilirsem yapabilirim güneşte kuruduktan sonra yeterince sert ve güçlü olabilecek saksılar ayı taşımak ve kuru, böyle tutulması gereken her şeyi tutmak ve bu mısır, un ve benzeri hazırlanmasında gerekli olduğundan, ki bu yaptığım şey, olabildiğince büyük bir tane yapmaya karar verdim ve sadece sığdırmaya karar verdim kavanozlar gibi duruyor, içine konması gerekeni tutmak için. Kaç tane olduğunu söylemek, okuyucunun bana acımasına ya da daha doğrusu bana gülmesine neden olurdu bu macunu yükseltmek için garip yöntemler kullandım. Ne tuhaf, şekilsiz, çirkin şeyler yapıldı, kaç tanesinin içine düştü, kaç tanesi düştü, kil sertleşmemişti kendi ağırlığını taşıyacak kadar, kaç kişi aşırı şiddetli sıcaklıktan çatladı çok aceleyle dışarı çıkmıştı ve kaç tanesinin sadece çıkarılarak parçalandığını, kurutulmadan önce ve sonra da kurutulduktan sonra,
ve kısacası, nasıl oldu kili bulmak için çok çalıştı, kazmak, yumuşatmak, eve getirmek için ve çalıştırdım, iki büyük toprak çirkin şeyin üzerinde, ben onlara kavanoz diyemem, yaklaşık 2 aylık doğumda gerçekleşir. Ancak güneş bu ikisini çok kuru ve sert yaktığında, onları çok kaldırdım nazikçe yukarı kaldırın ve onları iki büyük hasır sepete tekrar koydum, benim onlar için kasıtlı olarak yapılmış, kırılmamaları için ve tencerenin arasında ve sepetin biraz boş yeri vardı, onu pilavla doldurdum ve arpa samanı ve bu iki tencerenin her zaman kuru durması için dayanacağını sanıyordum kuru mısırımı ve belki de mısır morardığında yemeği. Büyük saksılar için tasarımda çok yanlış yaptım ama birkaç tane yaptım daha iyi başarıya sahip küçük şeyler, örneğin küçük yuvarlak tencereler, düz tabaklar, sürahiler, pipkinler ve elime dokunduğum her şey ve sıcaklık güneş onları oldukça sert pişirdi. Ama tüm bunlar benim amacımı karşılamadı, yani toprak bir tencere tutmak sıvı olan ve ateşi taşıyacaktı, ki bunların hiçbiri bunu yapamazdı. Oldu bir süre sonra, etimi pişirmek için oldukça büyük bir ateş yakıyordum, bitirdikten sonra söndürdüm, bir parçamda kırık bir parça buldum ateşte toprak kaplar, taş kadar yanmış, kiremit gibi kırmızı. Ay bunu görünce hoşça bir şekilde şaşırdım ve kendime dedim ki, kesinlikle kırık yanacaklarsa, tamamen yanacak şekilde yapılabilirlerdi. Bu da ateşimi nasıl düzenleyeceğimi öğrenmeye başladı, böylece bazı tencereleri yakmasını sağlayayım. Ay çömlekçilerin yakacağı gibi fırın hakkında bir fikri yoktu ya da onları sırlama gibi kurşun, ama bunu yapacak biraz kurşunum vardı. Ama 3 büyük pipin koydum ve 2 ya da 3 tencereyi üst üste diğer ve odunlarımı hepsini koydum etrafında, altında büyük bir köz yığını vardı. Ateşin üstünde taze ile yaktım dışarıdan ve üstten yakıt akın, ta ki içeride tencereleri görene kadar tamamen kırmızı ve tamamen kırmızı oldu ve hiç çatlamadıklarını gözlemledi. Gördüğümde kırmızı gibi berrak oldu. O sıcakta yaklaşık 5-6 saat beklettim, ta ki birini buldum, çatlamadı, eridi ya da kaçtı, kum için sıcaklığın şiddetiyle erimiş kil karışmıştı ve akmış olurdu eğer devam etseydim cama çevirdi. Bu yüzden ateşimi yavaşça gevşettim, ta ki saksılar başlayana kadar kırmızı rengi azaltmak ve onları bütün gece izledim. Belki de izin vermeyeceğim yangın çok hızlı söndü, sabah 3 tane çok iyi, söylemeyeceğim, yakışıklı, pipkins ve mümkün olduğunca sert yanmış 2 başka toprak tenceresi arzu edilen ve biri kumun akışıyla mükemmel şekilde kaplanmıştı. Bu deneyden sonra, hiçbir tür toprak çömlek istediğimi söylememe gerek yok benim kullanımım, ama şekilleri hakkında söylemeliyim ki, çok herkesin tahmin edebileceği gibi umursamazdım, çünkü onları yapma yolum yoktu ama çocuklar toprak turtalar yapar, ya da bir kadının asla öğrenmediği turta yapar yapıştırıcı yükseltmek. Böyle kötü bir doğadan hiçbir keyif benimle eşit olmadı, o zaman ateşi taşıyacak toprak bir tencere yapmıştı. Ve sabrım neredeyse hiç kalmadı soğuyana kadar kal, sonra tekrar ateşe biraz su koyacağım bana biraz et kaynatmak için harika yaptı ve bir çocuk parçasıyla çok iyi bir et suyu yaptım. Ama yulaf ezmesi ve birkaç başka yemek istedim malzemeler benim olduğum kadar iyi olması için gerekli şeyler. Bir sonraki endişem, biraz mısır dövmek ya da dövmek için bir taş harç bulmaktı, için değirmen konusunda, sanatın o mükemmelliğine ulaşmak düşünülmemişti bir çift el. Bu ihtiyacı karşılamak için büyük bir çaresizdim, çünkü, tüm bunlar içinde. Dünyadaki mesleklerde, taş kesici olarak olduğu kadar tamamen niteliksizdim her neyse, benim de bunu yapacak bir aracım yoktu. Birçok günü geçirdim oyuk kesebilecek kadar büyük bir taş bulup harç için uygun hale getirmek ve hiç bulamadım, sadece katı kayada olanlar ve benim de vardı kazmak ya da çıkarmak için bir yol yok. Adadaki kayalar da öyle değildi yeterliydi ama hepsi kumlu, parçalanmış bir taştı gibiydi ve ikisi de buna dayanamazdı ağır bir tokmakçının ağırlığı, mısırı doldurmadan kırmazdı kum. Bu yüzden, taş aramaya uzun zaman kaybettikten sonra verdim ve büyük bir sert ahşap bloğunu aramaya karar verdim.
onu buldum, gerçekten de, çok daha kolay ve gücü olan kadar büyük bir tane karıştırmak için onu yuvarlattım, baltamla dışarıdan şekillendirdim, sonra ateşin ve sonsuz emeğin yardımı, Kızılderililer gibi orada boş bir yer oluşturdu. Brezilya'da ise kanolarını yapıyorlar. Bundan sonra harika bir ağır bir havanlık veya dövücü yaptım demir odun olarak adlandırılan ağaçta ve bunu hazırlayıp kenara bıraktım, kendime öğütmeyi, daha doğrusu dövmeyi önerdiğim bir sonraki mısır mahlimi ekmek yapmak için yemek. Sonraki zorluğum bir elek ya da sörçe yapmak, yemeğimi hazırlamak ve ayrılmaktı kepek ve kabuğundan, onsuz mümkün görmüyordum ekmek ye. Bu, düşünmesi bile çok zor bir şeydi. Çünkü var olmak elbette bunu yapmak için gerekli olan bir şeyim yoktu, yani gayet ince tuval ya da yemeği karıştıracak şeyler. Ve işte tam bir noktadaydım birçok ay, ne yapacağımı da gerçekten bilmiyordum. Ketenim kalmadı ama ne sadece bezdi, keçi kılım vardı ama ikisi de nasıl öreceğimi bilmiyordu ya da çevir ve nasıl yapacağını bilseydim, burada bunu kullanmak için bir araç yoktu. Tüm bunun için bulduğum çare, sonunda hatırladığım şeydi, gemiden çıkarılan denizci kıyafetleri, bazı kolye örtüleri kaliko veya muslin ve bunlardan birkaç parçayla 3 küçük elek yaptım iş için yeterince uygun ve böylece birkaç yıl boyunca değiştim. Nasıl yaptım sonra yerine göstereceğim. Fırınlama kısmı ve nasıl yapmam gerektiği düşünülen kısımdı. Mısır yemeye geldiğimde ekmek, öncelikle, maya yoktu. O kısım için, bu ihtiyacı karşılamak mümkün olmadığı için çok fazla ilgilenmedim. Ama bir fırın için gerçekten büyük acı çekiyordum. Sonunda bir deney buldum, o da şuydu, çok geniş ama derin olmayan toprak kaplar yaptım, yani yaklaşık 2 feet çapında ve 9 inçten fazla derinlik değil. Bunlar diğerini yaptığım gibi ateşte yandım ve onları kenara bıraktım ve ne zaman pişirmek istedim, ocağıma büyük bir ateş yaktım ve üzerine biraz ateş açtım kendi fırın ve yakma karolarım, ama onları aramamalıyım kare gibi. Odunlar neredeyse köz ya da canlı kömüre dönüştüğünde, onları çektim bu ocağın üzerine ileriye doğru ilerledim, her şeyi örtmek için ve orada onları bıraktım ta ki şömine çok sıcak olana kadar. Sonra tüm közleri süpürerek yere koydum ekmek ya da ekmek, toprak tencereyi üzerlerine fırlatarak közleri çekti tencerenin dışını tamamen içeride tutmak ve ısıyı artırmak için ve böylece dünyanın en iyi fırınında olduğu gibi, arpa ekmelerimi pişirdim ve iyi bir pastacı için az zaman kazandırır. Çünkü kendime birkaç kek yaptım ve pirinç pudingleri, ama turta yapmadım. Koyacak bir şeyim de yoktu varsa ki ben de onlara sahip olmuştum. Sadece kuş ya da keçi eti hariç. Tüm bu şeylerin beni çok alıp almadığına şaşırmaya gerek yok. Burada yaşadığım 3. yıl, çünkü gözlemlenmelidir ki, bu işleri yeni hasat ve hayvancılığımı yönetmem gerekiyordu, çünkü mısırımı biçtim mevsiminde onu eve götürdüm ve elimden geldiğince eve taşıdım ve büyük sepetlerime attırdım, ta ki onu silmeye vaktim olana kadar, çünkü zeminim yoktu bir enstrümanla vur. Ve şimdi, gerçekten mısır stokum artıyor, ahırlarımı inşa etmek istiyordum daha büyük, şimdi mısır artışı için bir yere koymak istedim bana o kadar çok şey verdi ki, arpadan yaklaşık 20 bushel ve pirinç kadar veya daha fazla, öyle ki şimdi onu özgürce kullanmaya karar verdim. Çünkü ekmeğim uzun zamandır tamamen yoktu. Ayrıca ne olduğunu görmeye karar verdim. Miktar bana bir yıl boyunca yeterli olurdu ve yılda sadece bir kez ekim yapardım. Genel olarak, 40 bushel arpa ve pirinç çok fazlaydı bir yılda tüketebileceğimden daha fazla, bu yüzden yine de ekmeye karar verdim sonuncusunu her yıl ektiğim miktar, umuduyla böyle bir miktar bana tamamen ekmek sağla, vesaire. Bu olaylar boyunca düşüncelerim çok şey koştuğundan emin olabilirsiniz. Diğer taraftan gördüğüm arazi manzarasına bir kez daha fazla baktım. Ada ve orada kıyıda olmamı gizli dileklerim vardı, anakarayı ve yerleşim yerini görünce belki de bulabilirim. Kendimi daha fazla ifade etmek ve belki de sonunda bir yol bulmak için bir yol bulabilirim kaçmak. Ama tüm bu süreçte böyle bir girişimin tehlikelerini hiç göz ardı etmedim ve vahşilerin eline nasıl düşebileceğim, belki de benim gibi Afrika'nın aslanları ve kaplanlarından çok daha kötü düşünmek için sebebiniz var,
Eğer onların gücüne girdiğinde, bin birin üzerinde bir risk altında olurum öldürülmekten, belki de yenilmekten. Çünkü duymuştum ki Karayip kıyıları yamyamlar ya da insan yiyenlerdi ve enlemden anladım o kıyıdan çok uzak olamayacağımı. Sonra, varsayım ki değiller yamyamlar, ama beni öldürebilirlerdi. Birçok Avrupalı gibi eller servis edilmişti, 10 ya da 20 yaşlarında bile birlikte, çok daha fazla, o sadece bir kişiydi ve az ya da hiç yapamıyordum savunma, bunların hepsini, diyorum. İyi düşünmem gereken şeyler, ve sonrasında aklıma geldi. Ama başta hiç endişe vermedi, ve kıyıya ulaşma düşüncesiyle kafam çok taşındı. Şimdi oğlum Huri'yi ve koyun eti yelkenli uzun tekneyi diledim, bu gemiyle Afrika kıyısında 1000 milden fazla yelken açtım. Ama bu boşuna, sonra gemisimizin teknesine bakmaya karar verdim. Ki o da söylediğim gibi, fırtınada kıyıya büyük bir şekilde patlatıldı, ilk olarak atıldılar. İlk başta neredeyse olduğu yerde yatıyordu ama tam olarak değil, ve dalgaların ve rüzgarların gücüyle neredeyse alt yukarıya doğru döndü, yüksek bir sahil sırtına karşı, sert kum ama su yoktu. Eğer bilseydim onu yeniden donatmak ve suya fırlatmak için elleri vardı, gemi yeterince iyi olurdu ve belki Brezilyalara geri dönebilirdim onunla kolayca birlikte, ama artık onu çeviremeyeceğimi öngörebilirdim ve onu adanlıktan çıkarabilmeden önce dik oturttum, ancak ben ormana gidip kollar ve silindirler kesip tekneye getirdi elimden geleni denemeye karar verdim. Kendime, eğer dönebilirsem, diye düşündüm onu yere bastırırsa, aldığı hasarı onarabilirim ve o çok iyi bir tekne, belki de onunla kolayca denize çıkabilirim. Gerçekten de bu boş bir emek parçasında hiç zahmetten kaçınmadım ve sanırım, 3 ya da 4 hafta hakkında, sonunda onu kaldırmanın imkansız olduğunu fark ettikleri küçük gücümle, kumu kazmaya, onu baltalamaya ve böylece onu aşağı düşürt, ahşap parçaları yerleştirip onu doğru yönlendir düşüş. But when I had done this, I was unable to steer it up again, or to get under it, much less to move it forward towards the water, so I was forced to give it over, and yet, though I gave over the hope of the boat, my desire to venture over for the main increased, rather than decreased, as the means for it seemed impossible. This at length put me upon thinking whether it was not possible to make myself a Jano, or Periagua, such as the natives of those climates make, even without tools, or, as I might say, without hands, of the trunk of a great tree. This I not only thought possible, but easy, and pleased myself extremely with the thoughts of making it, and with my having much more convenience for it than any of the Negroes or Indians, but not at all considering the particular inconveniences which I lay under more than the Indians did, with want of hands to move it, when it was made, into the water, a difficulty much harder for me to surmount than all the consequences of want of tools could be to them, for what was it to me, if when I had chosen a vast tree in the woods, and with much trouble cut it down, if I had been able with my tools to heave and dab the outside into the proper shape of a boat, and burn or cut out the inside to make it hollow, so as to make a boat of it, if, after all this, I must leave it just there where I found it, and not be able to launch it into the water. One would have thought I could not have had the least reflection upon my mind of my circumstances while I was making this boat, but I should have immediately thought how I should get it into the sea, but my thoughts were so intent upon my voyage over the sea in it, that I never once considered how I should get it off the land, and it was really, in its own nature, more easy for me to guide it over 45 miles of sea than about 45 fathoms of land, where it lay, to set it afloat in the water. I went to work upon this boat the most like a fool that ever man did who had any of his senses awake.
I pleased myself with the design, without determining whether I was ever able to undertake it, not but that the difficulty of launching my boat came often into my head, but I put a stop to my inquiries into it by this foolish answer which I gave myself: let me first make it. I warrant I will find some way or other to get it along when it is done. This was a most preposterous method, but the eagerness of my fancy prevailed, and to work I went. I felled a cedar tree, and I questioned much whether Solomon ever had such a one for the building of the Temple of Jerusalem. It was 5 feet 10 inches diameter at the lower part next the stump, and 4 feet 11 inches diameter at the end of 22 feet, after which it lessened for a while, and then parted into branches. It was not without infinite labor that I felled this tree. I was 20 days hacking and having at it at the bottom. I was 14 more getting the branches and limb and the vast spreading head cut off, which I hacked and have through with axe and hatchet, and inexpressible labor. After this, it cost me a month to shape it and dab it to a proportion, and to something like the bottom of a boat, that it might swim upright as it ought to do. It cost me near 3 months more to clear the inside, and work it out so as to make an exact boat of it. This I did, indeed, without fear, by mere mallet and chisel, and by the dint of hard labor, till I had brought it to be a very handsome periagua, and big enough to have carried 26 men, and consequently big enough to have carried me and all my cargo. When I had gone through this work I was extremely delighted with it. The boat was really much bigger than ever I saw a Jano or periagua, that was made of one tree, in my life. Many a very stroke it had cost, you may be sure, and had I gotten it into the water, I make numara question, but I should have begun the modest voyage, and the most unlikely to be performed, that ever was undertaken. But all my devices to get it into the water failed me, though they cost me infinite labor too. It lay about 100 yards from the water, and not more, but the first inconvenience was, it was uphill towards the creek. Well, to take away this discouragement, I resolved to dig into the surface of the earth, and so make a declivity. This I began, and it cost me a prodigious deal of pains, but who grudge pains who have their deliverance in view. But when this was worked through, and this difficulty managed, it was still much the same, for I could numara more steer the Jano than I could the other boat. Then I measured the distance of ground, and resolved to cut a dock or canal, to bring the water up to the Jano, seeing I could not bring the Jano down to the water. Well, I began this work, and when I began to enter upon it, and calculate how deep it was to be dug, how broad, how the stuff was to be thrown out, I found that, by the number of hands I had, being none but my own, it must have been 10 or 12 years before I could have gone through with it, for the shore lay so high, that at the upper end it must have been at least 20 feet deep. So at length, though with great reluctancy, I gave this attempt over also. This grieved me heartily, and now I saw, though too late, the folly of beginning a work before we count the cost, and before we judge rightly of our own strength to go through with it. In the middle of this work I finished my 4th year in this place, and kept my anniversary with the same devotion, and with as much comfort as ever before, for, by a constant study and serious application to the Word of God, and by the assistance of His grace, I gained a different knowledge from what I had before. I entertained different notions of things. I looked now upon the world as a thing remote, which I had nothing to do with,
numara expectations from, and, indeed, numara desires about, in a word, had nothing indeed to do with it, nor was ever likely to have, so thought it looked, as we may perhaps look upon it hereafter, with, as a place I had lived in, but was come out of it, and well might say, as Father Abraham to thieves, between me and thee is a great gulf fixed. In the first place, I was removed from all the wickedness of the world here, I had neither the lusts of the flesh, the lusts of the eye, nor the pride of life. I had nothing to covet, for I had all that I was now capable of enjoying, I was lord of the whole manor, or, if I pleased, I might call myself king or emperor over the whole country which I had possession of, there were numara rivals, I had numara competitor, none to dispute sovereignty or command with me, I might have raised shiploadings of corn, but I had numara use for it. So I let as little grow as I thought enough for my occasion. I had tortoise or turtle enough, but now and then one was as much as I could put to any use, I had timber enough to have built a fleet of ships, and I had grape enough to have made wine, or to have cured into raisins, to have loaded that fleet when it had been built. But all I could make use of was all that was valuable, I had enough to eat and supply my wants, and what was all the rest to me? If I killed more flesh than I could eat, the dog must eat it, or vermin, if I sold more corn than I could eat, it must be spoiled, the trees that I cut down were lying to rot on the ground, I could make numara more use of them but for fuel, and that I had numara occasion for but to dress my food. In a word, the nature and experience of things dictated to me, upon just reflection, that all the good things of this world are numara farther good to us than they are for our use, and that, whatever we may have up to give others, we enjoy just as much as we can use, and numara more. The most covetous, gripping miser in the world would have been cured of the vice of covetousness if he had been in my case, for I possessed infinitely more than I knew what to do with. I had numara room for desire, except it was of things which I had not, and they were but trifles, though, indeed, of great use to me. I had, as I hinted before, a parcel of money, as well gold as silver, about 36 pounds sterling. Alas, there the sorry, useless stuff lay, I had numara more manner of business for it, and often thought with myself that I would have given a handful of it for a gross of tobacco pipes, or for a handmill to grind my corn, nay, I would have given it all for a sixpenny worth of turnip and carrot seed out of England, or for a handful of peas and beans, and a bottle of enoki. As it was, I had not the least advantage by it or benefit from it, but there it lay in a drawer, and grew muddy with the damp of the cave in the wet seasons, and if I had had the drawer full of diamonds, it had been the same case, they had been of numara manner of value to me, because of numara use. I had now brought my state of life to be much easier in itself than it was at first, and much easier to my mind, as well as to my body. I frequently sat down to meat with thankfulness, and admired the hand of God's providence, which had thus spread my table in the wilderness. I learned to look more upon the bright side of my condition, and less upon the dark side, and to consider what I enjoyed rather than what I wanted, and this gave me sometimes such secret comforts, that I cannot express them, and which I take notice of here, to put those discontented people in mind of it,
who cannot enjoy comfortably what God has given them, because they see and covet something that He has not given them. All our discontents about what we want appeared to me to spring from the want of thankfulness for what we have. Another reflection was of great use to me, and doubtless would be so to anyone that should fall into such distress as mine was, and this was, to compare my present condition with what I at first expected it would be, nay, with what it would certainly have been, if the good providence of God had not wonderfully ordered the ship to be cast up nearer to the shore, where I not only could come at her, but could bring what I got out of her to the shore, for my relief and comfort, without which, I had wanted for tools to work, weapons for defense, and gunpowder and shot for getting my food. I spent whole hours, I may say whole days, in representing to myself, in the most lively colors, how I must have acted if I had got nothing out of the ship. How I could not have so much as got any food, except fish and turtles, and that, as it was long before I found any of them, I must have perished first, that I should have lived, if I had not perished, like a mere savage, that if I had killed a goat or a fowl, by any contrivance, I had no way to flay or open it, or part the flesh from the skin and the bowels, or to cut it up, but must gnaw it with my teeth, and pull it with my claws, like a beast. These reflections made me very sensible of the goodness of providence to me, and very thankful for my present condition, with all its hardships and misfortunes, and this part also I cannot but recommend to the reflection of those who are apart me, in their misery, to say, I say any affliction like mine, let them consider how much worse the cases of some people are, and their case might have been, if Providence had thought fit. I had another reflection, which assisted me also to comfort my mind with hope, and this was comparing my present situation with what I had deserved, and had therefore reason to expect from the hand of Providence. I had lived a dreadful life, perfectly destitute of the knowledge and fear of God. I had been well instructed by father and mother, neither had they been wanting to me in their early endeavors to infuse a religious awe of God into my mind, a sense of my duty, and what the nature and end of my being required of me. But, alas, falling early into the seafaring life, which of all lives is the most destitute of the fear of God, though his terrors are always before them, I say, falling early into the seafaring life, and into seafaring company, all that little sense of religion which I had entertained was loathed out of me by my messmates, by a hardened despising of dangers, and the views of death, which grew habitual to me by my long absence from all manner of opportunities to converse with anything but what was like myself, or to hear anything that was good or tended towards it. So void was I of everything that was good, or the least sense of what I was, or was to be, that, in the greatest deliverances I enjoyed, such as my escape from Salle, my being taken up by the Portuguese master of the ship, my being planted so well in the Brazils, my receiving the cargo from England, and the like, I never had once the words, thank God, so much as on my mind, or in my mouth, nor in the greatest distress had I so much as a thought to pray to him, or so much as to say, Lord, have mercy upon me, numara, nor to mention the name of God, unless it was to swear by, and blaspheme it. I had terrible reflections upon my mind for many months, as I have already observed, on account of my wicked and hardened life past, and when I looked about me, and considered what particular providences had attended me since my coming into this place,
and how God had dealt bountifully with me, had not only punished me less than my iniquity had deserved, but had so plentifully provided for me. This gave me great hope that my repentance was accepted, and that God had yet mercy in store for me. With these reflections I worked my mind up, not only to a resignation to the will of God in the present disposition of my circumstances, but even to a sincere thankfulness for my condition, and that I, who was yet a living man, ought not to complain, seeing I had not the due punishment of my sins, that I enjoyed so many mercies which I had no reason to have expected in that place, that I ought never more to repine at my condition, but to rejoice, and to give daily thank for that daily bread, which nothing but a crowd of wonders could have brought, that I ought to consider I had been fed even by a miracle, even as great as that of feeding Elijah by ravens, nay, by a long series of miracles, and that I could hardly have named a place in the uninhabitable part of the world where I could have been cast more to my advantage, a place where, as I had numera society, which was my affliction on one hand, so I found numera ravenous beasts, numera furious wolves or tigers, to threaten my life, numera venomous creatures, or poison, which I might feed on to my hurt, numera savages to murder and devour me. In a word, as my life was a life of sorrow one way, so it was a life of mercy another, and I wanted nothing to make it a life of comfort but to be able to make my sense of God's goodness to me, and care over me in this condition, be my daily consolation. And after I did make a just improvement on these things, I went away, and was numera more sad. I had now been here so long that many things which I had brought on shore for my help were either quite gone, or very much wasted and near spent. My NK, as I observed, had been gone some time, all but a very little, which I eked out with water, a little and a little, till it was so pale, it scarce left any appearance of black upon the paper. As long as it lasted I made use of it to minute down the days of the month on which any remarkable thing happened to me, and first, by casting up times past, I remembered that there was a strange concurrence of days in the various providences which befell me, and which, if I had been superstitiously inclined to observe days as fatal or fortunate, I might have had reason to have looked upon with a great deal of curiosity. First, I had observed that the same day that I broke away from my father and friends and ran away to Hull, in order to go to sea, the same day afterwards I was taken by the Sale man of war, and made a slave, the same day of the year that I escaped out of the wreck of that ship in Yarmouth Roads, that same day year afterwards I made my escape from Sale in a boat, the same day of the year I was born on, viz. The 30th of September, that same day I had my life so miraculously saved 26 years after, when I was cast on shore in this island, so that my wicked life and my solitary life began both on a day. The next thing to my NK being wasted was that of my bread, I mean the biscuit which I brought out of the ship. This I had husbanded to the last degree, allowing myself but one cake of bread a day for above a year, and yet I was quite without bread for near a year before I got any corn of my own, and great reason I had to be thankful that I had any at all, the getting it being, as has been already observed, next to miraculous. My clothes, too, began to decay, as to linen, I had had none a good while, except some checkered shirts which I found in the chests of the other seamen, and which I carefully preserved, because many times I could bear numera other clothes on but a shirt,
and it was a very great help to me that I had, among all the men's clothes of the ship, almost 3 dozen of shirts. There were also, indeed, several thick watchcoats of the seamen's which were left, but they were too hot to wear, and though it is true that the weather was so violently hot that there was numara need of clothes, yet I could not go quite naked, numara, though I had been inclined to it, which I was not, nor could I abide the thought of it, though I was alone. The reason why I could not go naked was, I could not bear the heat of the sun so well when quite naked as with some clothes on, nay, the very heat frequently blistered my skin, whereas, with a shirt on, the air itself made some motion, and whistling under the shirt, was twofold cooler than without it. Numara more could I ever bring myself to go out in the heat of the sun without a cap or a hat, the heat of the sun, beating with such violence as it does in that place, would give me the headache presently, by darting so directly on my head, without a cap or hat on, so that I could not bear it, whereas, if I put on my hat it would presently go away. Upon these views I began to consider about putting the few rags I had, which I called clothes, into some order. I had worn out all the waistcoats I had, and my business was now to try if I could not make jackets out of the great watchcoats which I had by me, and with such other materials as I had, so I set to work, tailoring, or rather, indeed, botching, for I made most piteous work of it. However, I made shift to make 2 or 3 new waistcoats, which I hope would serve me a great while. As for breeches or drawers, I made but a very sorry shift indeed till afterwards. Öldürdüğüm tüm yaratıkların derilerini kurtardığımı söyledim. Ben 4 ayaklı kötü ayaklar ve onları asmıştım, çubuklarla uzattım. Güneş, yani bazıları o kadar kuru ve sertti ki çok az, ama diğerleri çok faydalıydı. Bunlardan ilk anladığım şey başım için büyük bir şapka, saçları dışarıda, yağmuru atmak için ve bunu o kadar iyi yaptım ki, kendime tamamen kıyafet yaptım bu deriler, yani, yelek ve dizlerden açık pantolon gibi ve ikisi de gevşek, çünkü beni sakin tutmak istemiyorlardı, beni tutmak istemiyorlardı sıcak. Onların berbat yapıldığını kabul etmeyi unutmamalıyım, çünkü eğer kötü bir marangozdum, ben daha kötü bir terziydim. Ama onlar benim yaptığım gibiydi çok iyi vardiya ve dışarıdayken, yağmur yağsa, saçları yeleğim ve şapkam en dışta olduğu için çok kuru tutuldum. Bundan sonra, bir şemsiye yapmak için çok zaman ve zahmet harcadım, ben, gerçekten de, büyük bir ihtiyaç duyuyordu ve bir tane yapmak için büyük bir aklına sahipti. Onları görmüştüm Brezilya'da üretildi, oradaki büyük sıcaklıklarda çok faydalılar ve ben burada sıcaklıkları her an en az kadar büyük hissettim, daha da yakındı. Equinox, ayrıca, çok yurt dışında olmak zorunda kaldığım için çok faydalıydı bana göre hem yağmurlar hem de sıcaklıklar için bir şey. Dünyaca çok zahmet çektim ve tutma ihtimalini karşılayacak bir şey yapmadan çok uzun sürdü. Hayır, yoluma girdiğimi sandıktan sonra, 2 ya da 3 tane şımarttım ve bir tane yaptım bana göre, ama sonunda umursamazca iyi yanıt veren bir şey yaptım, ana zorlandığım şey onu hayal kırıklığına uğratmaktı. Yayılmasını sağlayabilirim, ama eğer ben de hayal kırıklığına uğratmadım ve çekim yaptım, benim için taşınabilir değildi ama sadece başımın üzerinde, ki bu olmazdı. Ama sonunda, dediğim gibi, bir tane yaptım cevap verdi ve saçlarını derileriyle kapladı, saçları yukarı doğru kapladı, böylece saçları döküldü. Yağmur bir penthouse gibi yağdı ve güneşi o kadar etkili bir şekilde koruyordu ki yürüyebildim en sıcak havada, daha önce yapabileceğimden daha büyük avantajla dışarıdaydım. En havalı olanı ve ihtiyacım olmadığında kapatıp altımın altında taşıyabiliyordum kol. Böylece çok rahat yaşadım. Zihnim tamamen teslim olmaktan dolayı toparlandı, kendimi Tanrı'nın iradesine teslim ettim ve kendimi tamamen onun kullanımına teslim ettim takdiri.
Bu da hayatımı sosyal olmaktan daha iyi yaptı. Pişmanlık duymaya başladığımda kendime konuşma eksikliğini sorardım. Böylece karşılıklı konuşma mı yapılır kendi düşüncelerimle ve umarım söyleyebilirim, Tanrı'nın kendisiyle bile, boşalmalar, insan toplumunun en yüksek zevkinden daha iyi değildi. Dünya, bunun ardından, 5 yıl boyunca, olağanüstü bir şey olduğunu söyleyemem bana göre ama aynı rotada, aynı duruşta ve yerde yaşamaya devam ettim. Önce, yıllık çalışmamın dışında çalıştığım başlıca işler, arpa ve pilavımı dikiyor, kuru üzümü kuruyorum, ikisini de hep sakladığım bir yıllık erzak stokunun yeterli stoku olacak kadar arttı önceden, diyorum ki, bu yıllık emeğin ve günlük gitme amacımın dışında silahımı çıkardım. Bir kano yapmak için bir emek kaldı ve sonunda onu bitirdim. Böylece 6 feet genişliğinde ve 4 feet derinliğinde bir kanal kazarak neredeyse yarım mil boyunca dereye getirdi. İlkine gelince, ki öyleydi çok büyük. Çünkü önceden düşünmeden yaptım, ki yapmam gerekirdi nasıl başlatmam gerektiğini, yani asla dahil edemediğimiz suyu ya da suyu ona getirmek, onu olduğu yerde bırakmak zorundaydım bir dahaki sefere daha bilgi olmamı öğretmek için bir not olarak, gerçekten, bir dahaki seferinde, ama bunun için uygun bir ağaç bulamadım ve yapabileceğim bir yerdeydim suyu dediğim gibi, yarım metre kadar kısa mesafeden götürmemek mil olsa da, sonunda uygulanabilir olduğunu görünce asla vermedim. Ve neredeyse 2 yıl sürmüştüm ama umut umuru için emeğimi asla kındırmadım. Sonunda denize açılacak bir tekneye sahip olmanın olduğunu. Ancak, küçük periyaguam bitmiş olsa da, boyutu henüz yetişmemişti hepsi ilk yaptığımda göz önünde bulundurduğum tasarıma bağlıydı. Yani, 40 milden fazla olan toprak bölgeye doğru yola çıkmak geniş, buna göre, teknemin küçüklüğü bunun sona ermesine yardımcı oldu tasarıma ve artık hiç düşünmedim. Bir teknem olduğu için bir sonraki tasarımım şuydu adada bir tur yapmak, çünkü ben de bir tane de diğer taraftaydım daha önce anlattığım gibi, arazi üzerinden geçen yer, yani o küçük yolculukta yaptığım keşifler, diğer parçaları görmek için beni çok hevesli hale getirdi kıyı, ve şimdi bir teknem vardı, sadece etrafında yelken açmayı düşünüyordum. Ada, bu amaçla, her şeyi dikkatli bir şekilde yapabilebilmem için, tekneme küçük bir direk taktım ve bazı geminin yelkenlerinin parçaları, benim de çok iyi bir stok benim tarafımdan. Direğimi ve yelkenimi taktıktan ve tekneyi denedim, onu buldum çok iyi yelken açacaktı, sonra her iki ucunda küçük dolaplar veya kutular yaptım. Erzak, gerekli malzemeler, mühimmatlar ve benzeri. Yerleştirmek için ya yağmurdan ya da deniz sıçramasından kuru ve küçük, uzun, boş bir yer silahımı yerleştirebileceğim teknenin içini kesip bir kanat yaptım. Kuru tutmak için üzerine az. Şemsiyemi de kıçtaki basamakta, bir direk gibi, ayakta durmak için sabitledim başımı ve güneşin sıcaklığını benden uzak tutun, bir tente gibi, ve böylece her ara sıra denizde küçük bir yolculuk yapardım. Ama hiç uzağa gitmezdi, ne de uzağa gitmedi küçük dereden. Sonunda, çevremi görmek için hevesli olmak küçük krallık, yolculuğumda karar verdim. Ve buna göre gemimi erzakla doldurdum yolculuk için 2 düzine ekmek, bunlara kek demeliyim, arpa ekmek, kurumuş pirinçle dolu toprak bir tencere, çok yediğim bir yemek küçük bir şişe rom, yarım keçi ve daha fazlasını öldürmek için toz ve şırlan, ve daha önce bahsettiğim gibi, kurtardığım 2 büyük saat ceketi denizcilerin sandıklarından çıkar, bunları aldım, birini uzanmak için, diğerini ise gece beni korumak için. Yıl, saltanatımın 6. yılında, ya da benim saltanatımın 6. yılında, 6 Kasım'dı. Esaret, ki bu yolculuğa çıktım ve buldum beklediğimden çok daha uzun, çünkü adanın kendisi çok büyük olmasa da, ama doğu tarafına geldiğimde, büyük bir kayalık çıkıntı gördüm denizin yaklaşık 2 lige derinliğinde, bazıları suyun üzerinde, bazıları altında, ve ötesindekiler yarım lig daha kuru bir kum sürüsü, bu yüzden gitmek zorunda kaldım denize çıkmak için puanı 2'ye katlamak için harika bir yol. Onları ilk keşfettiğimde, işimi bırakıp gelecektim tekrar geri döndüm, denize çıkmam için ne kadar uzağa gitmemi gerektireceğini bilmeden, ve üstü hepsi nasıl geri döneceğimi sorgularken, bu yüzden bir demire geldim.
çünkü benim kırık bir tutamanın bir parçasıyla bir tür çapa yaptım ve oradan çıktım gemi. Teknemi güvence altına aldıktan sonra silahımı aldım ve kıyıya çıktım. Bir tepeye tırmandım, ki bu noktayı tamamen görmezden geliyormuş gibi görünüyordu ve cesaret etmeye karar verdi. O tepeden denize bakarken, güçlü bir ve gerçekten de doğuya doğru akan ve hatta çok yakın olan çok öfkeli bir akıntı önemli olan ve buna daha çok dikkat ettim çünkü belki de bir şeyler olduğunu gördüm oraya girdiğimde güçle denize taşınabileceğim bir tehlike. Ve adaya tekrar ulaşamayacak ve gerçekten, eğer almasaydım ilk olarak bu tepede, sanırım öyle olurdu. Çünkü aynı şey vardı adanın diğer tarafında akıntı var, sadece bir ileriye doğru hareket ediyor mesafe ve kıyı altında güçlü bir girdap gördüm. Yani hiçbir şeyim yoktu yapacak ama ilk akıntıdan kurtulmak için bir şey yapmam gerekiyor ve şu anda bir edi. Ama burada 2 gün yattım, çünkü ESE'de rüzgar oldukça taze esiyordu. Ve akıntının tam tersi olduğundan, denizde büyük bir delik oluşturdu konu, kıyıya çok yakın kalmam güvenli olmasın dereden yüzünden çok uzaklaşmaya da izin vermedi. 3. gün, sabah, rüzgar gece boyunca dinişmişti ve deniz sakin oldum ve cesaret ettim, ama ben tüm aceleci ve cahil pilotlara bir uyarayım, için noktaya gelir gelmez, teknemin uzunluğunda bile değildim kıyıdan gelmişti ama kendimi büyük bir suyun derinliğinde buldum ve bir akıntı bir değirmenin kanalı gibi. Teknemi de öyle bir şiddetle taşıdı yapabildiğim tek şeyin onu bu durumun kenarında tutamayacağını, ama ben buldum ki, solumdaki girdaptan giderek daha da uzaklaşıyorum Bana yardım edecek bir rüzgar yoktu, küreklerimle yapabileceğim tek şey vardı hiçbir şey ifade etmiyordu ve şimdi kendimi kaybetmeye başladım. Çünkü akıntı adanın her iki tarafındaydı, birkaç lige uzaklıkta onların olduğunu biliyordum tekrar katılmam gerekiyordu ve sonra geri dönüşü mümkün olmayan şekilde yok oldum. Ben de görmedim bundan kaçınma olasılığı, böylece önümde başka bir umut yoktu deniz tarafından değil, çünkü bu yeterince sakindi, ama açlıktan ölmekten açlık. Gerçekten de kıyıda neredeyse olabildiğince büyük bir kaplumbağa bulmuştum kaldırdı ve onu tekneye attı, ve büyük bir kavanozum taze suydu, yani, toprak tencerelerimden biri, ama tüm bunlar sürdürülmek neydi uçsuz bucaksız okyanusa doğru, ki orada ne kıyı, ne ana kara ne de ada, en azından binlik için, ve şimdi Tanrı'nın takdir etkiyi en iyisini bile ne kadar kolay yaptığını gördüm insanlığın sefil durumu daha da kötü. Şimdi işsizliğime bakıyorum, yalnız ada, dünyanın en hoş yeri ve tüm mutluluklar kalbimin dilediği ama yine orada olmayı arzulayacağım. Ellerimi uzattım, hevesli dileklerle, ey mutlu çöl, dedim, ben seni bir daha asla görmeyeceğim. Ey zavallı yaratık, nereye gidiyorum? Sonra nankör öfkemle kendimi suçladım ve buna karşı teşmin olduğunu söyledim yalnız durumum, ve şimdi orada tekrar karaya çıkmak için ne verebilirim? Bu nedenle, durumumuzun gerçek halini bize gösterilmeden göremeyiz zıtlıklarıyla ne değer vereceğimizi biliyoruz, değil de onun isteğiyle ilgili. Şu anda içinde olduğum şaşkınlığı hayal etmek zor sevgili adamdan, çünkü bana artık öyle görünüyordu, geniş alana okyanus, neredeyse 2 lige ve onu kurtarmanın en büyük umutsuzluğu içinde. Yine, ama çok çalıştım ta ki gerçekten gücüm neredeyse tükenene kadar, ve teknemi kuzeye, yani kenara doğru tuttum. Girdabın üzerinde yattığı akıntı, mümkün olduğunca mümkün, öğle civarı, güneş gibi meridyeni geçtim, yüzüme hafif bir rüzgar esintisi hissettim sandım, SSE'den yükseliyor. Bu biraz kalbimi sevindirdi, özellikle de yaklaşık yarım saat daha geçti, oldukça hafif bir fırtına esti. Bu zamana kadar adadan korkunç bir mesafedeydi ve en az bulutlu ya da puslu olan yerde hava müdahale etti, ben de başka bir şekilde bozulmuştum, çünkü pusulam yoktu ve adaya nasıl yön vereceğimi asla bilmemeliydim, eğer sadece bir kez gözden kaçmıştı. Ama hava açık kaldığı için başvurdum kendimi direğime tekrar çıkardım, yelkenimi açıp kuzeye doğru durdum mümkün olduğunca akıntıdan çıkmak için. Direğimi ve yelkenimi kurup tekne uzanmaya başladığında gördüm suyun berraklığı sayesinde akıntıda bazı değişiklikler vardı. İçin akıntı o kadar güçlü ki su kirliydi, ama suyu algılamak temiz, akım azalmasını buldum
ve kısa süre sonra doğuda, yaklaşık bir yerde buldum yarım mil, bazı kayaların üzerinde deniz yarığı, bulduğum bu kayalar akım tekrar ayrıldı ve ana stres daha da uzaklaştı güneyde, kayaları kuzeydoğuya bırakıyordu, böylece diğer taraf kayaların itilmesini sağladı ve güçlü bir girdap oluşturdu, bu girdap tekrar kuzeybatıda, çok keskin bir dere vardı. Merdivende onlara bir rahatlama getirilmesinin ne demek olduğunu bilenler, ya da sadece onları öldürecek hırsızlardan kurtarılmak ya da böyle bir şey yapmış olanlardan uçlarımı tahmin ediyorsunuz, şu anki sevinç sürprizimin ne olduğunu ve ne kadar mutlu olduğumu tahmin edebilirsiniz. Teknemi bu girdabın akıntısına soktum ve rüzgar da tazeleniyor, nasıl memnuniyetle yelkenimi ona doğru açtım. Rüzgarın önünde neşeyle koştum ve bir güçlü gelgit veya ayakların altında girdap var. Bu girdap beni geri dönerken yaklaşık 1 lige götürdü, doğrudan ada, ancak akıntıdan yaklaşık 2 lige daha kuzeyde ilk başta beni götürdü. Böylece adaya yaklaştığımda kendimi buldum kuzey kıyısına, yani adanın diğer ucuna açık, ben ayrıldığım şeyin tam tersi. Bu akımın yardımıyla 1 ligden daha fazlası yarattığım bir zamanlarda ya da bunun harcandığını gördüm ve bana daha fazla hizmet etmedi. Ama şunu fark ettim, iki büyük akıntı arasında, yani güney tarafındaki, beni aceleyle uzaklaştırdı, o da kuzeyde, diğer tarafta yaklaşık 1 mil uzaklıkta diyorum ki, bu ikisi arasında, adanın ardından, suyu şu noktada buldum, en azından hala ve kaçmıyor ve hala rüzgar esintisi benim için adil olduğunda, adaya doğrudan yön yapmaya devam ettim. Ama o kadar yeni bir yol seçmiyordum, daha önce de öyle yaptım. Akşam saat 4 civarında, o zamanlar adada, bu felaketi tetikleyen kayaların ucunu buldum. Daha önce anlatıldığı gibi güneye doğru uzanır ve akıntı daha güneyde, elbette kuzeye başka bir girdap açmıştı ve bunu çok güçlü buldum ama doğrudan rotamın nasıl geçtiğini belirlemedi, ki bu da tam batıdaydı, ama neredeyse tamamen kuzeydeydi. Ancak taze bir fırtına ile esnedim bu girdabın karşısında, kuzeybatıya eğimli bir şekilde ve yaklaşık 1 saat içinde, yaklaşık 1 dakika içinde geldim. Kıyıdan 1 mil uzaklıkta, suyun pürüzsüz olduğu için kısa sürede karaya ulaştım. Kıyıdayken diz çöktüm ve Tanrı'ya şükrettim. Teknemle kurtuluşumla ilgili tüm düşünceleri bir kenara bırakmaya karar vererek ve sahip olduklarımı yenileyerek, teknemi ağaçların altında gördüğüm küçük bir koyda beni yatırttım. Yolculuğun yorgunluğu ve emek yorgunluğu nedeniyle uyku duymuştu. Şimdi teknemle hangi yoldan eve döneceğimi tam anlamıyordum. Çok koşmuştum tehlike ve davayı çok iyi biliyordu. Bu arada denemeyi düşünemedim, dışarı çıktı ve diğer tarafta, batı tarafında da demek istediğim, ne olabileceğini biliyordum ne de başka bir girişim yapmak istemem, bu yüzden bir sonraki karara geldim. Sabah, kıyı boyunca batıya doğru ilerlemek ve orada bir şey olup olmadığını görmek için fırkateynimi güvenle koyabileceğim bir deredir, böylece onu tekrar yakalayabilsem onu istiyordu. Yaklaşık 3 mil civarında, kıyıda ilerlerken, kendine geldim. Yaklaşık 1 mil genişliğinde çok iyi bir körfez veya koy, dar alana kadar birçok az bir dere ya da dere vardı. Orada benim için çok uygun bir liman buldum. Tekneye ve sanki kasıtlı olarak yapılmış küçük bir iskeledeymiş gibi yattığı yerde. Burada bindim ve teknemi çok güvenli bir şekilde yerleştirdikten sonra kıyıya çıktım. Etrafıma bak, nerede olduğumu gör. Kısa süre sonra daha önce bulunduğum yerden biraz geçtiğimi fark ettim. O kıyıya yürüyerek seyahat ettiğimde, yani tekneden sadece benim silah ve şemsiyeyle, çünkü hava aşırı sıcaktı, yürüyüşüme başladım. Yol şöyleydi, böyle bir yolculuktan sonra yeterince rahattı ve eski yolculuğuma ulaştım. Akşamları her şeyin bıraktığım gibi durduğunu buldum. Çünkü ben her zaman iyi bir düzende tuttu, daha önce de söylediğim gibi, benim evimdi. Çitin üzerinden geçtim ve gölgeye uzanıp uzuvlarımı dinlendirdim, çünkü öyleydim, çok yorgun ve uykuya daldı, ama eğer olabiliyorsan, hikayemi okuyan seni yargılayım, uykumdan bir sesle uyandığımda ne sürpriz olmalıyım. Bana birkaç kez adımla hitap ediyor, Robin Crusoe, zavallı. Robin Crusoe, neredesin, Robin Crusoe, neredesin, oldun?
İlk başta çok derin uykuya dalmıştım, kürek çekmekten ya da kürek çekmekten yorulmuştum günün ilk kısmı olarak adlandırılır ve yürürken son kısmı da tam olarak uyanmadı, ama uyuklarken birinin konuştuğunu rüyamda gördüm ben, ama ses tekrar etmeye devam ettikçe, Robin Crusoe, Robin Crusoe. Sonunda daha mükemmel uyanmaya başladım ve önce öyleydim, korkunç derecede korkmuş ve en büyük bir telaşla irkildi, ama hayır, gözlerim daha erken açıldı ama çitin tepesinde oturan direğimi gördüm ve hemen anladım ki bana konuşan kişi o oldu. Çünkü sadece böyle onunla konuşurken ve öğretirken kullandığım dile yakınır. Ve öğrenmişti, o kadar mükemmel ki parmağıma oturur ve gagasını benim tarafıma koyardı. Yüzünü kapatıp bağırıyor, zavallı Robin Crusoe. Neredesin, neredeydin, nasıl buraya geldin ve ona öğrettiğim şeyler. Ancak, papağanın olduğunu ve gerçekten olabileceğini bilsem de başka kimse yoktu, kendimi toparlayabilmem uzun zaman aldı. İlk olarak, ben yaratığın oraya nasıl geldiğine şaşırıyordu ve sonra, nasıl devam etmeliydi başka hiçbir yerde, ama oldukça memnundum ki bu sadece kimse olabilirdi. Dürüst anket üstesinden geldim. Elimi uzatıp onu kendi elimden çağırıyorum, adı, Paul. Sosyal yaratık yanıma geldi ve üzerime oturdu, baş parmağını eskiden yaptığı gibi ve bana konuşmaya devam etti, zavallı Robin Crusoe. Ve buraya nasıl geldim, ve neredeyim, diye düşünüyordu. Sanki öyleymiş gibi beni tekrar gördüğüne çok sevindim, ve böylece onu yanımda eve taşıdım. Artık denize çıkmaktan bıkmıştım ve yapacak yeterince işim vardı, birçok gün boyunca hareketsiz oturup içinde bulunduğum tehlikeyi düşünmek için. Ben yapardım, teknemi adanın kendi tarafımda tekrar aldığım için çok mutluyum, ama biliyordum bunu uygulamak mümkün değildi. Adanın doğu tarafına gelince, ki bu yoldan dolaşmıştım, o yola girişimin mümkün olmadığını çok iyi biliyordum. Benim kalbim küçülür, kanım üşür ama düşününce ve adanın diğer tarafına gelince, orada nasıl olabileceğini bilmiyordum. Ama varsayarsak, akıntı doğudaki kıyıya doğru aynı güçle akıyor, diğer taraftan geçerse, ben de aynı şekilde aşağı inme riski atabilirim dere ve adanın tarafından. Daha önce taşındığım gibi, ben de taşınırken ondan uzak, bu düşüncelerle kendimi hiçbir şeysiz kalmaya yetindirdim. Geminin yapılması aylarca süren emeğin ürünüydü ve daha birçok kişinin denize atılmasını istiyor. Bu öfkeli yönetimimde yaklaşık 1 yıl kaldım ve çok sakin, emekli bir hayat, tahmin edebileceğiniz gibi, ve düşüncelerim çok fazla durumum hakkında sakin ve tamamen teselli olmuşum, takdir kurallarıyla, her şeyde gerçekten çok mutlu yaşadığımı sanıyordum, toplumun hariç. Bu süreçte tüm mekanik egzersizlerde kendimi geliştirdim. Kendimi çalışmaya zorlayan ihtiyaçlar ve sanırım ben de öyle olmalıyım. Özel olarak, çok iyi bir marangoz oldum. Özellikle az alet göz önüne alındığında ben de öyle yaptım. Bunun dışında, toprak çamurlarımda beklenmedik bir mükemmelliğe ulaştım ve onları tekerlekle yapacak kadar iyi yapmışlar, ki bunu sonsuz buldum, daha kolay ve daha iyi, çünkü her şeyi yuvarlak ve şekilli yaptım, ki önceden gerçekten de bakacak pis şeyler. Ama sanırım kendime hiç bu kadar kibirli biri olmamıştım. Performans, ya da öğrendiğim her şey için daha çok sevinç, yapabildiğim için tütün piposu yap, ve oysa çok çirkin, sakar bir şeydi, bitmişti ve sadece kırmızı yanıyordu, diğer toprak çömlekler gibi, ama sert ve sert olduğu için, ve dumanı çekecekti. Bundan çok rahatlandım, çünkü öyle olmuştum, hep sigara içirdi, ve gemide borular vardı ama onları unuttum. Birincisi, adada tütün olduğunu düşünmemek, ve sonrasında, gemiyi tekrar aradım, hiçbir boruya ulaşamadım. Hasır çamıklarımda da çok geliştim ve gerekli bol şeyleri yaptım. Sepetler ve icadı bana gösterdi. Çok yakışıklı olmasalar da, yine de eşyaları yerleştirmek için çok kullanışlı ve kullanışlı olanlardı, ya da eve eşyalar getiriyordu. Örneğin, yurt dışında bir keçi öldürsem, onu asabilirim, bir ağaca çıkar, kayar, süsle, parçalara böl ve eve getir. Sepet ve benzeri bir kaplumbağa tarafından, kesebilirim, yumurtaları çıkarabilirim ve etten 1-2 parça, ki bu bana yetiyordu, ve onları bir anda eve getir. Sepet, gerisini geride bırak. Ayrıca, büyük derin sepetler Mısır'ımın alıcıları,
kuruduğunda onları her zaman sildim ve iyileşti ve büyük sepetlerde sakladı. Artık barutumun oldukça azaldığını hissetmeye başladım. Bu, bir arzuydu, besleyemem, imkansızdı ve ciddi şekilde ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Pudram kalmaması gerektiğinde yapmak, yani, herhangi birini nasıl öldüreceğim keçiler. Burada bulunduğum 3. yılda gözlemlendiği gibi, bir yavru tutmuştum, çocuk oldu, onu evcilleştirdim ve ben bir dişi keçi almayı umuyordum. Ama yapabilirdim, çocuğum yaşlı bir keçi büyütene kadar bunu asla gerçekleştiremem ve elimden geldiğince kalbimde onu öldürecek bir şey bulamıyorum, sonunda yaşta öldü. Ama şimdi ikamet ettiğim 11. yılda ve dediğim gibi, benim cephane azalmaya başladıkça, kendimi tuzak ve yakalamak için bazı sanat çalışmaya karar verdim, keçileri canlı yakalayamayacağımı görmek için ve özellikle ben Yang'la harika bir dişi keçi istiyordum. Bu amaçla tuzaklar yaptım, onları engellemek için onlar ve bence birden fazla kez kapıldıklarına inanıyorum, ama benim taklitim iyi değildi, çünkü hiç telim yoktu ve hep onları kırık buluyordum ve yemim yutulmuş. Sonunda bir tuzak denemeye karar verdim, bu yüzden birkaç büyük çukur kazdım, toprak, keçilerin beslenmesini gözlemlediğim yerlerde ve daha fazlası o çukurlara kendi yarattığım engelleri de koydum, büyük bir ağırlık onlar, ve birkaç kez arpa ve kuru pirinç başaklarını koydum, tuzak ve keçilerin içeri girip yediğini kolayca anlayabiliyordum. Mısır, çünkü ayak izlerini görebiliyordum. Sonunda 3 tuzak kurdum bir gece, ertesi sabah giderken hepsini ayakta buldum. Ama yine de yem yenip gitmiş, bu çok cesaret kırıcıydı. Ancak tuzaklarımı değiştirdim ve detaylarla sizi rahatsız etmemek için, bir sabah tuzaklarımı görmeye gittim. Bunlardan birinde büyük yaşlı bir dişi keçi bulundu ve diğer 3 çocuktan birinde bir erkek ve 2 dişi var. Yaşlı olanla ilgili olarak, onunla ne yapacağımı bilmiyordum, o kadar sert idi ki cesaret edemedim, çukura ona git, yani, onu canlı kurtarmak için, ki bu da buydu, istedim. Onu öldürebilirdim ama bu benim işim değildi, öldürmezdi ve öldürmezdi, benim tarafıma cevap ver, bu yüzden onu dışarı bile çıkardım. O da sanki öyleymiş gibi kaçtı korkudan deli bir şekilde. Ama sonrasında ne öğrendiğimi o zaman bilmiyordum. O açlık bir aslanı evcilleştirir. Eğer 3 ya da 4 gün kalmaya izin verseydim yiyecek ve sonra ona biraz su ve biraz mısır götürdüm, çocuklardan biri kadar sakin olurdu. Çünkü onlar çok bilgedirler, iyi kullanıldıkları yerlerde yönetilebilir yaratıklar. Ama şimdilik onu bıraktım, o zaman daha iyisini bilmiyordum. O zaman ben 3 çocuğa gittim, onları tek tek alıp iplerle bağladım birlikte ve biraz zorlukla hepsini eve getirdiler. Beslenmeleri uzun zaman aldı. Ama onlara biraz tatlı mısır atıyorum. Bu onları cezbetti ve evcilleşmeye başladılar. Ve şimdi bunu fark ettim, eğer beklesem kendime keçi eti beslemek için, ne barut ne de mermi, bazılarını evcilleştirmek tek yoluydu, belki de onları yanımda bulundurabilirdim, evim koyun sürüsü gibi. Ama sonra aklıma geldi ki vahşi doğadan evcilleştirilmiş, yoksa büyüdüklerinde hep vahşi koşacaklardı ve bunun tek yolu, iyi çitlerle çevrili, kapalı bir arazi parçası olmaktı, ya çit ya da solgun olsun, onları içeride tutmak için öyle etkili ki içeride patlamayabilir, ya da girmeyenler. Bu, bir çift el için büyük bir işti, ama gördüğüm gibi bunu yapmak için mutlak bir zorunluluktu, ilk işim uygun bir parça bulmaktı, muhtemelen yiyecek için ot ve su olabilecek toprak yerlerinden içmek ve güneşten korumak için örtük almak için. Böyle kafesleri anlayanlar çok az yapay bir yapım olduğunu düşünecektir. Tüm bunlar için çok uygun bir yere, düz, açık bir yer, bindiğimde batıda halkımızın dediği gibi savanna, bir çayırlık parçası koloniler, içinde 2 ya da 3 küçük tatlı su sondajı vardı ve bir ucu çok oduncuydu, diyorum ki, tahminime gülümseyecekler, onlara bu toprağı böyle bir şekilde kapatarak başladığımı söyleyeceğim benim çitim ya da peylim en az 2 mil civarında olmalı. Ayrıca pusula kadar büyük bir delilik, çünkü 10 mil civarındaysa, ben bunu yapmak için yeterince zamanım olmasını seviyorum. Ama bunu keçilerim olarak düşünmedim, tüm adaya sahip olmuş gibi o kadar vahşi olurdu ve ben onları kovalamak için o kadar çok alan olmalı ki asla yakalayamalıyım.
Çit başlamıştı ve devam etti, sanırım yaklaşık 50 yard bu sırada aklıma geldi. Bu yüzden hemen durdum ve başlangıçta yaklaşık 150 yard uzunluğunda bir parçayı çevrelemeye karar verdi ve 100 yard genişliğinde. Çünkü bu da benim için yeterli olacak makul bir sürede vardı. Bu yüzden stokum arttıkça daha fazla toprak ekleyebilirdim kendi çevreme doğru. Bu biraz ihtiyatla davranmak ve cesaretle işe başladım. Ben ilk parçada yaklaşık 3 ay koruma aldı ve bunu yapana kadar, 3 çocuğu en iyi kısmına bağladı ve onları en yakın yere beslemek için kullandı mümkün olduğunca onları tanıdık kılmak için ve çoğu zaman gidip onları taşırdım birkaç arpa başağı ya da bir avuç pilav alıp elimden beslerim. Yani kafesim bittikten ve onları serbest bıraktıktan sonra beni takip edeceklerini söylediler yukarı aşağı, bir avuç mısır için peşimden melemek. Bu benim sonuma cevap verdi ve yaklaşık 1,5 yıl içinde yaklaşık bir sürü oldu 12 keçi, çocukları ve hepsi, ve 2 yıl sonra 3,40 oldu, yemeklerim için alıp öldürdüğüm birkaç tane dışında. Sonrasında 5 tane ekledim onları beslemek için birkaç toprak parçası ve onları sürmek için küçük kalemler nasıl istediğim gibi alsam, bir parçadan diğerine kapılar açar. Ama bu hepsi değildi. Şimdilik sadece keçi etiyle beslenmekle kalmadım, memnun oldum. Ama süt de, ki başlangıçta bunu gerçekten yaptım aklıma bile gelmedi ve aklıma geldiğinde aslında bu hoş bir sürprizdi, şimdilik sütümü kurdum ve bazen 1 galon ya da bir günde 2 süt. Ve her kişiye yiyecek sağlayan doğa olarak yaratık, onu nasıl kullanacağını doğal olarak bile dikte eder. Yani o hiç kullanmamıştı bir inek sağdım, geçi sağdım ya da sadece çocuk, birçok deneme ve düşük yaptıktan sonra, hem tereyağı hem de peynir yaptı son olarak, bir de tuz, ama kısmen elime sıcaklıkla elde edildiğini gördüm. Güneşi denizin bazı kayalarının üzerinde ve sonrasında hiç istemedi. Nasıl yaratıcımız, bu koşullarda bile yaratıklarına karşı neyse, ki sanki yıkımla boğulmuş gibiydiler. Nasıl tatlandırabilir en acı tesfiyeyi ve zindanlar için onu övmemiz için sebep veriyor ve hapishaneler. Vahşi doğada bana serilmiş ne masa vardı. Orada gördüm ilk başta açlıktan ölmekten başka bir şey yok.